bölgesi. Trakların yayılma alanı bu. Zaten bu alanda da kağanlık kuruyorlar. İlk bu erkek kağanlık, sağ kağanlık, sol kağanlık. Daha doğrusu sağ kol, sol kol. Traklarla başlıyor. Daha sonra bu Orta Asya'da şu Moğolistan ya da Orta Asya o taraflarda da daha sonra Avrupa Asya kumlarıyla devam ediyor bu. Onlarda da var bu bölerek yönetme. Parçalara bölerek yönetme. Ortada merkez kağanlık, sağda ne oluyor? Sağ yabluk, doğuda sol yabluk. Bu şekilde bir örgütlenme bu Sak Kağanlığı'yla başlıyor. Kimerlerde yok. Kimerler dedikleri şey küçük küçük beylikler. Yavaş yavaş da başlayalım konuya. Tamam hocam, şimdi ben bir açılış yapayım. Tamam. Ondan sonra Kimerlerle başlayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Arif Erman Cengiz hocamızla birlikteyiz. Kendisinin en son yazdığı Turan tarihine giriş kitabından konular hakkında konuşacağız. Çünkü kitap çok geniş. Sümerlerle başlıyor. Yani Evet. bizim bir saatlik süremize yetmeyecek. Bu nedenle demir çağ toplumlarıyla konuşalım istedik. Bunun içinde kimler var? İşte Kimerler var. Sakalar, İskitler var. İşte Avrupa Hunları var. Traklar var. Gutlar var. Ve hocamdan bir de şunu rica ettim. Bunların dışında bu Çin Mandarin dili oluşumu vaktimiz olursa, kendisi yorulmazsa onun hakkında da konuşalım istedim. Vaktimiz olursa. Çünkü Mandarin dilinin oluşumu da ilginç. Aynı Farsça gibi bir ya da Urdu dili gibi oluşturulmuş bir dil. Şimdi Sayın Hocam, bu Kimerler, İskitler, gerçi Hint Avrupacılar tarafından Traklar Türk olarak kabul edilmiyorlar. Evet. Ama bunların hepsi giyim tarzları, savaş tarzları, silahları, at binişleri, ne bileyim her şeyleri birbirine benzer, kültürleri benzer bu halkların. Ve ilginç taraf en çok Kimerler bizim Anadolu'da, yani bizim yurdumuzda, şu andaki yurdumuzda at koşturan bir toplum. Daha sonra da İskitler. Zaten çoğu söyler İskitlerin zorlamasıyla Anadolu'ya girdiler, itmesiyle girdiler diyorlar Kimerler için. Bu Ama resmi tarih bu. Evet. evet, Kimerler her yerde var. Yani daha sonra İskitler de var. Efes'te varlar, Kapadokya'da varlar. Ne bileyim işte Frig topraklarında var Kimerler. Giriklerle savaşıyorlar. Evet, savaşıyor. Girikler de bir Türk halkı. Urartularla savaşıyorlar. Yani Urartular da bir Türk halkı. ilginç bir toplum. Daha sonra da İskitler. Hocam Kimerlerle başlayalım. Bu Kimerler kimler? Kimerler, evet, Kimerlerle başlayalım. Kimerler binlerce yıldan beri bu topraklarda, şu haritada görülen topraklarda yaşayan erken Türklerin ilk tarih sahnesine çıkan yüzü diyelim. Ama bir devlet değil, bir kanlık değil, bir imparatorluk değil, küçük beylikler yayılmışlar. Yani batıda İskandinavya'dan bugünkü Almanya topraklarından doğuda Doğu Türkistan'a kadar, bugünkü Moğolistan'ın batı topraklarına kadar geniş bir alanda. Onun doğusunda da var tabii. Sizi kaybettim bu arada, görüntünüz. Ses geliyor mu? Hocam ben kendim kapattım. Siz devam edin. Ha, öyle mi? Ha, ben tamam o zaman. Bağlantı mı koptu diye. Yok siz devam edin hocam. Şimdi, evet. Bunlar ilk küçük küçük beylikler halinde ortaya çıkan kültürler, uygarlık diyelim. Çok geniş bir alana yayılmışlar. Bu haritada gördüğünüz gibi bir sonraki haritada da Trakların yayılma alanı var. Daha da aşağıya, yani bugünkü Romanya, Bulgaristan, yani eski Roma haritasını düşünün. O Roma'nın bütün kuzeyindeki topraklar da bunlar. Herodot tarihi var.
Herodot'a göre işte at üstünde savaşan Saklar, İskitler milattan önce 8. yüzyılda Kimerleri yeniyorlar, onları dağıtıyorlar. Kimerler göçe başlıyor. Yerini Saklar alıyor. Doğudan gelen Saklar alıyor. Herodot bunu milattan önce 5. yüzyılda yazmış. Bu olay milattan önce 8. yüzyılda oldu diyor. Ancak burada bir şey var. Yani Doğuda Saklar falan gelmiyor. Saklar, Kimerler aynı halk. Burada değişen bir şey var. Milattan önce 8. yüzyılda Türkler at üzerinde savaşma yeteneklerini kazanıyorlar. O zaman üzengi yok henüz. 3. yüzyılda falan üzengi keşfediliyor. Önce tek üzengi, ondan sonra çift üzengi. Üzengisiz ata binmeyi, at üstünde savaşmayı geliştiriyor Türkler. Zaten Kimerlerle ilgili son Asur kayıtları milattan önce 7. yüzyıla ait. Bundan sonra Kimerlerden söz etmez, Saklardan söz etmeye başlar. Yani Kimerler Kimer olayı burada bitiyor. Bundan sonra Sak uyuyor. Sak olarak söz ediliyor. Bunların kelime anlamlarını vereyim mi vermiyorum bilmiyorum. Kimer Sümerce Kingal'dan geliyor. Kingal ne oluyor? Ülke ve soylu anlamlarına geliyor Kingal. Bu King diye evriliyor eski Türkçe'ye. Çin diye, daha sonra Çin de ülkenin anlamına gelir. Bugün Çin dediğimiz yer. Zaten Kaşgarlı Mahmut da Çin'den Türk ülkesi diye söz eder. Divan Lügat Türk'te. Bu King sözünden Kang ve Kaan sözü de evriliyor. Ortaya çıkıyor. Şimdi Peki ona hocam, geleceğim. Kimerler ne demek? King çoğul bir kelime. King'den çoğul ekili. Eskiden L bağlacı ya da bugünkü Kazakça'da K bağlacı, D bağlacı, Kızılca'da gibi yok. Yalnızca R bağlacı var. Et demek et. Eter, etler demek. Kinger ya da kingir. Yani kingler. Soylular demek. Tam kelime anlamı. Bu bir de G sesi var ya, kinger, kingir derken bunun G sesiyle M sesi geçişkendir. Bu şeyde de var. Sümerce'de de var. Din yalnız bizde Batı Türkçesinde. G ve M sesleri birbirinin yerini değişiyor. Ve bu kimir olarak da söyleniyor Türkler arasında. Dikkat ederseniz bu Pelasya diyor. Ben eski Yunan sesleri. Pelasya'da kimer oy falan. Yani Asu kayıtlarında gimiri. Yani bu kingir demek. Kingir ya da kimir. Bu halkın Türklere söylenen, Türklerin kendilerini ilk aldandırdıkları ad bu. Ama aynı zamanda kendileri Türk olarak da adlandırıyorlar. Bunlar Traklar. Yani hepsi Trak aslında. Hepsi de Kimmer aslında. Yani daha sonra Batı'da, Avrupa'da olanlar daha çok Türk adını kullanıyorlar. Troya'ya kadar bu böyle gidiyor. Sak da iyi, güzel gibi anlamlara, sağ salim anlamlarına geliyor sak. Tag daha doğrusu Sümerce. Bizde G, K ses dönüşümü oluyor. Sak dediğimiz de bu. Sümerler hakkında çok bir tarih kayıt yok. Yalnızca işte Asurlar döneminden kalan kayıtlar var. 7. yüzyıla kadar. Bunların bir kısmı Sak Kağanlığı kuruluyor. Kağanlık kuruluyor önce. Milattan önce 8. yüzyılda. Kağanlığın egemenliğini kabul etmek istemeyen boylar var. Bunların bir kısmı Güney'e, Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya giriyor, Doğu Anadolu'ya. Bir kısmı da Batı Kansu'ya giriyor. Bugün Çin'de bu topraklar. Kansu eyaleti. Kansu, Gensu demek. Doğuya girenler işte Fidik'e saldırıyorlar. Bidikler, Tülükler. Onlar da aynı şey. Onlara da sonra geleceğiz Traktar bölümünde. Onlarla savaşıyorlar. Urartular dediğimiz bayan ili asıl. Eski adı. Onu da buldum bir yerden. Çok değişik bir şekilde yazmışlar ama bayan ili.
diyorlar kendi ülkelerine. Bunlar da Urartular. Bunlar eksonim, Asurların taktıkları adlar zaten. Hititlere Hur ya da daha sonraki uygarlığa Hur diyorlar. Kur demek. Kır yer demek. Yerli demek. Kırlı demek. Bu Doğu Anadolu'ya giren o boy, Kimer boyu ya da ya boy savaşıyorlar. Daha sonra Asurlulara karşı yaptıkları savaşta kaybediyorlar. Pelasçası Lugdamış. Lugdamış Toktamış'tan bulma apaçık belli. Onun oğlu daha sonra Sak Kağan'ı oluyor. Yani bu Kimer Bey'inin bu Sak Kağan'ı oluyor ve bundan sonra Asur kayıtlarında Kimerlerden söz edilmiyor da. Saklardan söz edilmeye başlanıyor. Şimdi Sakların başlangıcı bu. Milattan önce Asur kayıtlarına göre milattan önce 7. yıl, Herodot'a göre milattan önce 8. yüzyıl. Yani bu aralıkta Kimerler Saklara dönüşüyorlar. Yani Kağanlığın kurulmasıyla birlikte Saklardan söz etmeye başlıyoruz ama oralı tarihçilere göre 3 çeşit Sik var ya da Sak var ya da ne olduğu belli olmayan bir şey var. Batıdakilere İskit diyorlar, Orta Asya'dakilere Taka diyorlar. Bugünkü Doğu Türkistan topraklarında olanlara da Yüeçi diyorlar. Orada da geleceğiz. En son Yüeçi'ye geleceğiz. Bu Sakla İskit aynı şey. İskit Asya söylenişi. Saka gibi söylenişleri var. Çince söylenişi demeyelim de Mandarin. Bugünkü Mandarin dilin söylenişi sağ biçiminde. Geniş bir karanlık, büyük bir karanlık, dönem dönem dalgalanmalar yaşıyor. Bölgeli olduğu için karanlık sağ kanat, sol kanat ya da sağ yabluk, sol yabluk biçiminde. Bu Sakların doğu kanadında Hunlarla savaşları var bunların. Daha önce Sakların e, Agamenişlilerle, bu Pers dedikleri Agamenişliler, onlar da eski bir erken Türk uygarlığıdır. Onlarla savaşları var. Meşhur Tomruş ya da Tomris, doğrusu Tomruş'tur. Tomruş'un savaşı. Ancak çok kayıt yok. Ama Herodot'un anlatları var. İşte onları ben kitaba ekledim. Diyaloglar falan var. Onlar Tomruş'la Kuruş, yanlış hatırlamıyorsun, arasında. Hocam ses kalitesi bozuluyor da. Bozuluyor mu? Evet, görüntüyü kapatıp sadece sesle denesek. Çünkü bağlantınızda bir problem var sanırım. Öyle mi? Tamam. Tamam, Benim bir görüntüm sizin kendi görüntünüzü ben kapatayım. Tamam. Sesiniz açık, devam edin. Böyle deneyelim hocam. Olur mu? Evet, tamam daha iyi olur. Böyle ses iyi yapıyorsun. İyiymiş şu an. Buyurun hocam, devam edin. Bakalım şimdi deneyelim bir. Tamam. Doğuda da Kun Kağanlıkları var. Kuzeyde Çin kayıtlarında Mandarin okumasıyla Hyongnu dedikleri bizim büyük Kunlar dediğimiz Kunlar var. Kuzey Kunları var. Bunlar bozkırlarda yaşıyorlar. Yaylak kışlak yapıyorlar. Yaylak kışlak atın zaten at üzerinde savaşma yetisinin başlamasıyla birlikte yaylak kışlak yaşamı da gelişiyor Türkler arasında. Ama bozkırlarda, şehirlerde şehir yaşamı devam ediyor. Örneğin bugünkü Doğu Türkistan'da, bugünkü Özbekistan'da, Türkmenistan'da, işte Kazakistan'ın güney kesimlerinde, bugünkü Çin'de yerleşik yaşam sürüyor. Şehir yaşamı sürüyor buralarda. Bugün Çin'de de Güney Kunları var. Bu iki devlet aslında bu ayırma bana ait. Kuzey Kun, Güney Kun ayırması bana ait. Ses geliyor mu Oktay Bey? Düzgün olarak. Geliyor hocam, daha iyi şu anda. Tamam. Devam. Daha Şimdi, iyi, devam edelim. O zaman böyle devam edelim. Evet. Bu dediğim gibi bu ayırma Kuzey Kun, Güney Kun ayırması bana ait.
birbirinden ayırmak için. Çünkü iki kağanlık da kendini kun olarak adlandırıyor. Kun, güç ve kadir demek. Kadir, kadırgadan hatırlayın. Kadir kudret demek Arapçası. Güç, kadir demek kun. Kunlu da ya da kunnu eski yazıtlarda kunlu demek işte güçlü kadırlı anlamına geliyor. İki devlet de kendini böyle adlandırmış ama devlet adlarını bilmiyorduk. Zaten düne kadar Osmanlı'nın devlet adını da bilmiyorduk. Devlet Adiye oldu. En son işte resmi adının bu oldu. Belirlendi. Ya da biliniyordu da herkes bilmiyordu. Burada da işte bugünkü Moğolistan topraklarında ve iç Moğolistan topraklarında Kuzey Kun Kağanlığı. Bugünkü Çin'de de Güney Kun Kağanlığı var. Tapkaçların öncülleri oluyor, ataları oluyor. Bugünkü Tapkaçlar, daha sonra Tapkaçlara geleceğiz. Tapkaçlar bugün asimile oldular tabii dilleri açısından. Bunların gerek kendi aralarında Kuzey Kunlarla Güney Kunların, gerekse Kuzey Kunların Saklarla kavgaları var. Saklar, Kunlar derken ayrı etnoslar aklıma gelmesin. Bunlar aynı halk. Hepsi Türk. Yalnızca devlet adlarından dolayı böyle adlandırıyorum ben bunları ya da böyle adlandırılıyor. Bunlar ayrı kağanlıklar kurmuşlar ve birbirleri savaşıyorlar. Kuzey Kunlularla Sakların, Kuzey Kunlular bir daha parantez içinde büyük Kunlular, 4 tane büyük savaşı var. İlki Mete'nin babası zamanında oluyor. Bilirsiniz ona, tarihle ilgilenen herkes genellikle bilir. Mete oğlunu barışın sürmesi için Mete'nin babası Teoman oğlunu Mete'yi Saklara veriyor. İşte hanedandan birisi girecek. Herhalde karşılıklı olarak birbirini veriyorlar ya da orada tam bir açıklık yok. Belirsiz sanki. Belki de yalnızca Teoman verdi. Güçsüz bir devlet olduğu için Saklar daha büyük bir kağanlık, daha güçlü bir kağanlık. Barıştırması için oğlunu vermiş olabilir. Mete oradayken halkından olmayan, küngesinden yani olan bir o Kaan yapmak için Saklara saldırıyor. Söylenen bu. Eski Çin kayıtlarında. Bu eski Çin kayıtları da Türk kayıtlarıdır. Bunun altını çizmek istiyorum özellikle. O kayıtlara göre Teoman saldırıyor. İşte Mete kaçıyor, canını kurtarıyor, dönüyor babasını ve kardeşini öldürüyor. Kaan'ın başına geçiyor. İlk savaş bu. İkinci savaş Mete saldırıyor. Sakların doğu kanadında epey bir toprak. Bugünkü Doğu Türkistan, Kansu taraflarındaki toprakları ele geçiriyor. Bu arada Batı Kansu'da bu Sak Kağanlığı kurulduktan sonra doğuya kaçan bu bir boy var. 3 tane boy var daha doğrusu. 3 Oğuzlar. Daha sonra bunlar Türk Kağanlığı'nı kuracaktı. Vusun kayıt. Vusunlara Vusun'un Kaan'ını öldürüyor. Saklar. Vusunlar Kuzey Kunlularına Mete'ye sığınıyorlar. İşte Mete bunların Kaan'ın oğlunu, Kaanların oğlunu da beylerinin oğlunu komutan yapıp koruması altına alıyor. Üçüncü savaş ikinci savaş Mete'yle oluyor. Üçüncü savaş yine Mete'ye saldırıyorlar ve yine kazanıyorlar Saklara karşı. Dördüncü savaş da Mete'nin oğlu Lao Shang derler, Ulusan. Onun zamanında oluyor, yine kazanıyor Kuzey Kunları ve böylece bu Büyük Kun dediğimiz Kaan'ın ortaya çıkışı var, güçlenmesi var. Ondan sonra da sürekli olarak Güney Kunlarla yani bugün Han dedikleri aslında Han diye bir şey yok. Bu sonradan resmi Çin'in koyduğu bir şeydir, adlandırılır. Hanlarla savaşları var. Şimdi çok özet geçtim. Bundan sonra Kun tarihi başlıyor işte. Yani Hun tarihi başlıyor. Kuzey ile Güney'in savaşları var. Bu arada şeyi buza yatırıyoruz. Sakları buza yatırıyoruz çünkü Saklar bir daha savaşmıyorlar. Zaten Sakların Güney Kunlarla bir savaşı yok. Yalnızca Kuzey Kunlarla 4 savaşı var. Bundan sonra doğudaki toprakların önemli bir kısmını
Kuzey Kunlularına kaptırıyorlar. Hatta Doğu Türkistan bir kısmını Güney Kunlulara alıyorlar işte. Kansu taraflarına, Doğu Türkistan'ın belli kısımlarını. Ama bu Doğu Türkistan'da önemli ölçüde o Sak ardılar. Bunlar da dedikleri. Yüeçi'de zaten bugünkü Çince okunuşla Yüedi ya da Yüezi ya da Yüeci. Bu da yeşim demek. Yani Yüedi ya da taşı demek. Yüeşi yeşim taşı demek. Bunlar yeşimci, yadacı. Yada üretimi yapıyorlar. Bu taşları topluyorlar, işler ve bol miktarda da ihraç ediyorlar. Özellikle de Güney Kunullarına ihraç ediyorlar. Yani Çin'deki Türklere ihraç ediyorlar bunları. E, Pazarı var o dönemde. Bu yeşim taşı ya da yada taşının. Bunlara Güney Kunulları, Çin Türkleri diyelim, yacı diyorlar ya da yeşimci diyorlar. Yeşimci saklar ya da bunlar. Bunlar da ayrı bir halk değil. Bunların yüeçi dedikleri işte öyle bir halk yok. Onlar Türk işte. Yalacı, yeşimci Türkler. En doğuda. Bunlar bugünkü Doğu Türkistan'da. Bugün Kaşgar'dan alın işte en doğu Lopnur bölgesine kadar Aksu oluyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. O bölgeye kadar olan topraklarda yaşayan Türkler. Bugün Uygur Türkleri dediğimiz halkın öncülleri. Daha ağırlıkla bunlar Tatabular o zaman. Orhun yazıtlarında geçer zaten Tatabular diye. Daha sonra Kaşgarlı Mahmut bunlardan Tat olarak söz eder. Tatlar der bunlar için. Bunlar da Türklerin bir koludur. Doğu Türkistan'ın en eski halkıdır bunlar. En yerleşik halkıdır. Sonra bir dalgalanma yaşıyor Sakka ağalığı. Önce bir Batı kanadında bir dalgalanma yaşıyor. Toparlanıyorlar. Savaşları var. O zaman yeni ortaya çıkan işte önce Etrüsk uygarlığıyla başlayan bu İtalya Yarımadası'nda bugünkü İtalya haritasını düşünün. Tam bu haritanın içinde çok çeşitli erken Türk halklarından bir tanesi Etrüskler. Etrüskler giderek işte kuzeyde Gurlar var, Veneteler var, güneyde Oskanlar var. Bunların hepsini egemenliğini altına alıp Roma Cumhuriyeti kuruluyor. Zaten ilk Cumhuriyet Roma'da kuruluyor, Roma şehrinde kuruluyor. Kuranlar Etrüskler giderek İtalya'yı daha sonra ele geçiriyor. Egemenliğini alıyorlar daha doğrusu. Alıyorlar ve Roma çıkıyor. Yani Latinler diye bir şey yok. O da Batılı tarihçilerin uydurduğu bir şey. Eski kayıtlarda da Latin diye bir halktan kesinlikle söz edilmez. Romalı derler kendi. Romak derler konuştukları dile. Romaca demek. Yani o şehrin adı hem başkentin adı hem de devletin adı haline geliyor Roma. Bunlarla savaşları var. Daha sonra bugünkü Balkanlarda işte Trak dediğimiz halk, Romanya, Bulgaristan, kısmen Yugoslavya, Yunanistan'ın Trakya bölgesi, Türkiye'nin batısı, yalnızca Trakya bölgesi değil batısı bu alanda yaygın olan Türkler var. Sakların bunlarla özellikle Datçalılarla, bugünkü Romanya'daki Türklerle savaşları var ama bir savaştan deniyor araları. İşte hanedan kızılık veriyorlar falan. Bundan sonra Avrupa Hunlarına geliyoruz. Sakları burada bitirmiş oluyoruz çünkü çok fazla kayıt yok bunlardan başka. Batılılarda da yok yani. Bundan sonra yazacakları hikaye olur, roman olur, başka bir şey olmaz. Bundan sonra bu Traklar dedikleri halklar hakkında biraz daha fazla bilgi var ama eski bilgiler de çok değil. Bugünkü Arnavutluk, Makedonya bölgesinde İlirya denilen bölge, İlirler var. Bu Trakların, Türklerin kurduğu beylikler var. İlirler, iller demek. İller demek. Yine R buradaki. Bunlar küçük küçük beylikler bir araya geliyorlar. Birlik kuruyorlar. Bunun dışında
Bir saniye. Ondan önce şeyi alalım. Batı Türklerini alalım. Bu Trak haritasını koyabilir misiniz Oktay Bey? Tamam, koyuyorum hocam. Buyurun hocam. Bu zaten Herodot'un haritası da buna yakın bir harita. Yalnız Herodot'un haritasında galiba İskandinavya yok. Çünkü oraları gitmemiş, görmemiş ya da bilgisi yok ya da o dönemde bilinmiyordu. İskandinavya'ya kadar yayılıyor. Bu kısmen eski Sak Kağanlığı'nın parçası burası. Ama daha sonra Hocam, Kağanlıktan sözünüzü kesiyorum da bu buyurun. Trakların Sakaların ardılları mı? İskitlerin ardılları Aynı mı? halk, Ardır falan Değil. Aynı Demek halk. doğum, aynı halk. Yani bunlar daha batıya yerleşmiş olan bölümü. Zaten Türk dediğimiz halkın, erken Türk dediğimiz halkın ya da erken Türk demeyelim. Türk dediğimiz halkın yayılma alanı bu. Batıya kadar. Bundan sonra batıda şeyler var. İşte bugünkü İspanya'da, Fransa'da Keltler var. Onlar da Gallar. Galla kal yani Evet. yaşlı, büyük, ulu falan bu anlamlara geliyor. Onlar da erken bir Türk halkı. Diller değişiyor. Asıl dil değişmesi şimdi diyoruz ya erken Türk halkıdır Etrüskler, Romalılar. Bugün Evet. Latince dediğimiz dile bakarsanız çok iyi Türkçe bilen biri Latinceyi anlar. Evet. Cümle kuruluşu bile aynıdır. Yani şeyler de aynıdır, tempuslar da aynıdır. Nasıl diyeyim? Birinci yani teki, hatta kişi adları bile aşağı yukarı ben çok benzerdir. Yunanca'ya bakıyorsunuz, bugünkü Yunanca'da bile emis biz demek, esis siz demek. Yani benzerlik çok büyük. Yunanca da öyle, Pelasklar. Ama sıkışmışlar kalmışlar bugünkü o şu haritada gördüğünüz gibi Yunan'a. Dil dönüşüyor. Dil sürekli değişir, dönüşür. Bugün biz Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi birbirinden ne kadar farklı değil mi? Zor anlıyoruz birbirimizi. Ama 3 ay sürüyor öğrenmek. Burada sadece adlandırma farklı. İşte Trak, Evet, Kemer. yani Evet. dil dönüşmesi, özellikle bu dil dönüşmesi bizde de oluyor. Romalılarda da oluyor. Romalılarda da dil epey dönüşüyor. Yani Etrüskçe ile Latince dedikleri dil birbirine çok benzer ama aynı değildir. Yani aradaki fark bugünkü Türkçe ile Orhun yazıtlarındaki Türkçeden daha önceki Türkçe hatta. Çok büyük bir değişme var Roma döneminde. Bunun da nedeni şey olabilir. Yani işte Galler'le Roma'nın kuzeydoğu büyümesiyle birlikte Fransa İspanya'yı ele geçiriyorlar. Burada Galler'e egemenlikleri altına alıyorlar. Galler'in büyük çoğunluğu Romanlaşıyor zaten. Kaçabilenler de bu Britanya'ya, İrlanda'ya kaçıyorlar. Bugünkü işte İrlandalılar, İskoçlar falan onlar ya da batıdaki o ne diyorlar bugün? Yine Gal mi diyorlar onlara? Galler, evet, Galler. Onlar da yani 3 tane halk var bugün. Eski Galler'den kalan, Gallar'dan kalan, hareketlerden kalan. Bunların hepsi erken Türk halkları. Yani yazılarına kadar, kullandıkları alfabeye kadar bizim o dediğimiz Orhun'da da bulunan alfabe bu alfabe. Bu Yani alfabe zaten kökeni Sümer'e dayanıyor bu alfabenin kökeni. şunu En eski Türk diyebiliriz. damgaları bunlar. Buyurun. Traklar yani Türktür ya da ön Türktür. E, Traklar Türk adının ilk Türklerdir. evet. Evet. Yalnızca onlar kullanmıyor, şeyler kullanıyor. Bu Anadolu'dakiler de kullanıyor. Bu Hurriler de. Hurriler de Türk adını kullanıyor. Onların doğu kolu bugünkü Batı Azerbaycan'da, İran'ın batısında bunlar da kendilerinden Turuk diyorlar. Asur kayıtlarında Turukku diye geçer. Bunlar da Türk yani. Bunlar da Türk adını kullanıyorlar. Bayağı dediğimiz devlet. Bu Evet. doğuda Urmiye Gölü'nün çevresine kadar geliyorlar bunlara yayılma alanları. Yani Türk adı eskiden beri kullanılan bilinen bir ad ayrıca. Ama Türkler daha çok boy adlarını kullanmayı yeğlemişler. Yani genel etnik adları kullanmaktan çok boy adlarını kullanmışlar. Boyculuktan gelen kalan bir şey. Daha Evet. sonra Türk adını kullanan üç Oğuzlardır. Bunlar üç Oğuzlardır. Yani
yalnızca bir boyun adı biliniyor bu üç Oğuzlardan. Oğuz birlik demek biliyorsunuz. Oklar, boylar demek. Evet. 30 Oğuzlar var, 22 Oğuzlar var, 9 Oğuzlar var, 10 Oğuzlar var. Yani Türgeçler, 6 Oğuzlar var, 5 Oğuzlar var, Sarı Oğuzlar var ya da Oğurlar. Oğur, Oğuz da aynı şey. Biri R çoğul ekiyle, biri Z çoğul ekiyle. Bunlar eski Türkçedeki çoğul ekleri. 4-5 tane çoğul eki var. N çoğul eki var, T çoğul eki var, Egün, Agun çoğul eki var. Bugünkü Moğolca'da bunları yaşıyor. S, Z aynı çoğul eki. Batı'da kalmış mesela İngilizce'de. S çoğul eki kalmış. Bugünkü Farsça'da N çoğul eki kalmış. T çoğul eki Araplara geçmiş. İbranice'ye geçmiş. Çok ilkel diller bu sırada. Akatça denilen dil. Yani bu Arapçanın, İbranice'nin atası. Nerede kaldık? Bu Traklarda Traklardan bahsediyor. Traklarda kalmıştı. Trak Türk demek. Türk işte ulu, güçlü, büyük, egemen falan bu anlamda gelen bir şey. Bir söz. Eski Uygur metinlerinde de bu anlamda geçer zaten Türk adı. Bir de şeyler için kullanılır. Doğu Türkistan'ın o zamanki Tatları ya da Tatarları yaylak kışlak yapan halklar için de kullanılır Türk adını. Türk daha doğrusu. Türk ya da Türk. Şimdi bu Türk adını ilk Batı'da kullanarak bu Trakya biçiminde ya da Trakya biçiminde Pelasça'ya ya da Romca'ya ya da tırnak içi Latince'ye gelen adlar bunlar. Söylenişler böyle. Bunlar Batı Anadolu'dan başlarsak en eskileri Turuyalılar. Turuya da buradan geliyor. Yani türü, türemek, türemek ya da il adlandırıyor Turuyalılar ülkelerini. İl, bildiğiniz il yani. İl ülke demek. Evet. İl el demek, il, ülke. Güneyde Yalılar var daha. Turyalılar olmasından sonra epey uzun süren bir uygarlık milattan önce. Daha sonra Frikler ortaya çıkıyor. Frik dediğimizde besbelli Türk'ten yani Herodot'ta birik olarak geçiyor ama Herodot'un yazdıklarına ne kadar güvenilir ya da etimolojisine ne kadar güvenilir? Besbelli Türk adından bozulma. Daha sonra Frikya uygarlığı ya da devleti ortaya çıkıyor. Şeyde Batı Anadolu Türklerinden sonra. Ne diye adlandırıyorlar kendilerini? İl demiştik. Güneyde Lidyalılar var. Menderes, İzmir, o civarda. Daha sonra Frikyalıların devri Lidyalıların diyor. Bunlar hep aynı halk. O bölgenin halkı. En eski Türkler bölgedeki. Adriyatik kıyılarında il var. Yani iller var. Odrisler var. Odris oturuştan bozulma bu Balkanlarda. Bu da 40'tan fazla küçük boyun oluşturduğu bir birlik. Nerede bunlar? Bunların yeri işte bugünkü Bulgaristan, Romanya oraları. Milattan önce 5. yüzyılla 100 arasında Odris Türkleri var. Daha sonra Datça ve Makedonya Türkleri ortaya çıkıyor. Traklar ortaya çıkıyor. Makedonyalılar da aynı. Makedonya bugünkü Bulgaristan kısmen yok tamamen Trakya bölgesi hem Türkiye Trakya hem de Yunanistan Trakya bölgeleri. Bugünkü Bulgaristan. Onun kuzeyinde Datça var. Datça adı da zaten Dagaya'dan geliyor, dağdan geliyor ya da Getae olarak eski Roma'dan geçer. Getae'de kattan ketten gelir. Türkçe kat ket biliyorsunuz sert katı tabaka falan gibi anlamlara geliyor. Dagae de dağdan bildiğimiz dağdan geliyor yani. Dagae. Bunlar da Datça diye daha sonra dönüşüyor bu. Datça diyelim uyum olsun diye.
Datça Türkleri var. Şimdi buradan Hunlar geleceğiz. Avrupa Hunlarına. Datça ile başlıyor asıl. Datça'da ilk beylik M.Ö. 4. yüzyılda kuruluyor. Romanlarla savaştılar. Birkaç kez savaşıyorlar. Daha sonra İmparator Trajan döneminde yeniliyorlar bunlar. Dağılıyorlar. Bu Datçalıların kuzeyinde bu Datça Türkleri 5 Oğuzlarla 6 Oğuzlar aslında. 5 Oğuzlar 6 Oğuzlar dediğimiz halk. Tam bu iki Romanya topraklarındalar. Bir de bunların kuzeyinde Sarı Oğuzlar var. Asıl kurucular bunlar. Bugünkü Romanya'nın kuzeyinde Moldova ve kısmen Ukrayna'nın en batıya sarkan dili var. Orada asıl yerleşim alanları bunlar. Bunlara sarmatlar derler. Bunlar da Türkçedir. Sarmat zaten eski Türkçe bir söz. Tam karşılıklarını bulayım. Kunoy, daha sonra Kunoy diye geçiyor. Kunay, Kun'dan geliyor, daha önce açıkladık. Bunlar Romanya'da Akoğulların, Sarıoğullar daha kuzeyde. Yanlış mı söyledim? Akoğullar bugünkü Moldova'da yaşayanlar. Moldova ve en batı Ukrayna'nın güneyinde, güneybatısındaki kıyılarda yaşayanlar Akoğullar. Akoğullar önderliğinde 5 Oğullar, 6 Oğullar birliğinden sonra Kun birliği kuruyorlar. Kun devletini kuruyorlar. Şimdi Kun haritasına geçebiliriz. Bu değil. Bir önceki. Romanya'daki. Bu büyük imparatorluk. Şimdi bak Akatsiri yazıyor yukarıda. Akatsiri Akor demek. Akatsiri Akorlar. Akorların yerleşim yeri. Yeniden gelin eskiye. Bir öncekine. Datça bölgesi. Bu değil mi hocam? Bu değil. Romanya'yı bunda kalsın şimdi. Tamam hocam. Burada kalsın. Bu kalsın. Kun diyor. Hocam buna geçmeden önce bu il denilen halk Truvalılar mı oluyor? Öyle bir soru var. İl denilen, Anadolu'daki il denilen halk Truvalılar. Dalmaçya'daki il denilen halk İlirler. Tamam. İller demek. Tamam hocam. Ama Truvalılar kendi ülkelerine il diyorlar. Evet, Truvalılar kendi ülkelerine il deniliyor. Tamam hocam. Evet. Bir soru daha var da bu Ayvalık'ta biliyorsunuz bir Lale Adası'nda dişi kurttan süt emen 2 çocuk görülmüştü. Onlar Etrüks midir yoksa Türk müdür? Türklere ait midir? Bu sanırım en eski Türk mitolojisi bu. Evet. Etrüsklerde de var. Üç Oğuzların benim kanımca Orta Asya'ya gidişi Üç Oğuzlar getiriyor bunu. Çünkü Üç Oğuzların daha önce yaşadıkları alan hemen bu Karadeniz'in kuzeyi, Kırım ve çevresi. Bu Sak Kağanlığı kurulduktan sonra doğuya kaçıyorlar. Batı Kansu'ya kaçıyorlar. Daha sonra Türk Kağanlığı'nı kuruyorlar. Busunlar. Hatırlayın. Söz ettim. Sak Kağanlığı saldırıyor onlara. Kuzey kumlarına sığınıyorlar. Bunlar getiriyor Orta Asya'ya bu dişi kurt. 2 çocuğu emzirmesi olayı var. 2 çocukla başlar ama bizde daha Orta Asya'da bu da biraz değişme uğruyor. Şimdi son dönemler oluyor. Son dönem tabii. Görece son dönemlerde. İşte yok oluyor. Halk yok oluyor. Dişi kurtla bir erkek kalıyor. Dişi kurtla birleşiyor. Çocuklar doğuyor falan filan. İyice mitoloji. Ama mitolojinin kökeni 2 çocuğu dişi kurt emziriyor. Doğurma yok. Herhalde kimsesiz 2 çocuğu. Zaten Roma'nın kuruluşunda var. Romulus. Evet. Romulus da zaten adı üzerinde. O da mecazidir. Orumulus diyelim. Yani orunmak, yerleşmek, orunmak, ikamet etmek. Evet. Orunuluş. Sanki gibi Romalaşmış gibi. Yani Roma'yı doğurmuş gibi.
Romalarda. Evet. Evet, yani işte Etrüsklerle başlıyor bu. Etrüsklerin aslında. Evet. O da Roma'da var bu. Anadolu'ya kadar, hatta İran'a kadar o tür şeyleri, kabartmaları görürsünüz. Bir dişi kurt 2 tane çocuğu emzirir. İran'da da bulundu bunun. Batı İran'da. Evet hocam. Bu Hunlara gelelim hocam. Bu Avrupa Hunları. Avrupa Hunları Bunların hocam siz söylediniz ki bunlar daha önce bana şeylerle alakası yok. Asya Hunlarıyla alakası yok. Burada ortaya hiçbir ilgisi çıkmış. yok bunların. Bunlar Buyurun tamamen hocam. bu Trakların ardılları. Asya Hunları bu Kuzey Hunları, Güney Hunları. Çin'dekiler ve Moğolistan'dakiler bugünkü toprak itibariyle. Onlar Kun adını zaten kullanıyorlar kendileri. Kun dediğim gibi güçlü, kadırlı, kudretli demek. Kendilerini bu şekilde tanımlıyorlar. Bunlar ağırlıkla bugünkü bu şu çok pembe bölgeye bakarsanız burada 5 oğullarla 6 oğullar yaşıyor. Yani e, Roxalane dedikleri Bastarnae, Roxalane ve Sarmatlar. Sarmatlar da Akasiriler, kuzeydekiler. Şurada görüyorsunuz. Dinyetlerin hemen güneyinde. Sarmatlar onlar. 5 oğullarla 6 oğullarla şeyler. Bastarnae, bastırandan geliyor zaten adı üzerinde. Sarmat'ta saran, sarmalayan, saran, kuşatan anlamına gelir sarmat. Eski Türkçe. Kaşgarlı sözlüğündedir bu. Yani adlar bile Türkçe. Ama bunlardan Türk olmayan etnoslar oluyorlar Batılılar. Bu Akasirilerin, Akoğulların önderliğinde ilk Kun devleti kuruluyor. Bugünkü Romanya ve çevresinde. Bu sırada Avrupalı tarihçilere göre İskitler birdenbire milattan sonra 1. yüzyılda ortadan kalkıyor. Kayboluyorlar bunlar. Milattan sonra 1. yüzyılda. İskit diye bir şey kalmıyor ortada. Buharlaşıyorlar birdenbire. Bugünkü Güney İskandinavya'dan ve Polonya'dan Germenlermiş o zaman. Germenler buraya göç ediyorlar. Birdenbire. O bölge de çok nasıl diyelim sert iklimli bir bölgedir. Karadeniz bozkırı. Bugünkü o günkü Güney İsveç ve Polonya'da bayağı ılıman. Üzüm bile yetişiyor o zaman. İskandinavya'nın güneyinde. Soğuma daha sonra oluyor. Yani böyle ılıman bir iklimi terk edip batılı tarihçilere göre Karadeniz bunlar. Oraya geleceğim. Germen adına geleceğim. Ya şimdi Kun Kağanlığı'nın, Avrupa Kun Kağanlığı'nın kuruluşunu burada bırakalım. Çünkü paralel oluyor bu ikisi birbirine. Bu sırada Romalılar Tuna Nehri'ni görüyorsunuz burada. Bu haritada. Bu Tuna Nehri'nin kuzeyi, Tuna Irmağı'nın güneyi Romalılara ait. Kuzeyindeki bütün halklara da bütün bölgeye de Germen bölgesi diyorlar. Ama Germen diye bir halk yok. Germanya diyorlar bu bölgeye. Şimdi bu bölgede birçok boy oturuyor. Bu boylar Türk boyları. Yani Germanya bölgesinde Germen diye bir halk yok. Sonra Batılı tarihçilerin eklediği bir şey. Burada Kun Kağanlığı kuruluyor. Gittikçe büyüyor. Bu sırada o Batılı tarihçilerin milattan sonra 1. yüzyılda İskitler ortadan kalktı diyorlar ya. Bu kalkmıyor aslında. İskitler ortadan kalkmıyor. Bu saklar ortadan kalkmıyor. Bu dağılıyor Kağanlık. Ve milattan sonra 1. yüzyılda bunlar da yeni bir Kağanlık kuruyorlar. Gut Kağanlığı. Gut Sümerce boğa ve savaşçı anlamına gelir. Boğa savaşçı simgesidir zaten. Gut adı buradan geliyor. Zaten
teknolojiyi açıklayamazlar. Hiçbirini açıklayamıyorlar. Uydurma. Kafadan uyduruyorlar bir şey. Başına yıldız koyuyorlar. Eski Germence diyorlar. Yok böyle bir şey. Belge göstersinler. Gösteremezler. Bunlar da Gutlar. Gut Kağanlığı kuruluyor. Kağanlığın adı Gut. Güneyde de bugünkü Romanya'da da Kun Kağanlığı kuruluyor. Bunlar hep Türk Kağanlıkları. Kuzeydeki Gut Kağanlığı çok daha büyük bir kağanlık. Daha güçlü bir kağanlık. Ama bu arada Kun Kağanlığı da giderek güçleniyor. Özellikle 4. yüzyılda çok güçlü bir kağanlığa dönüşüyor. 352 yılında Kam Tarkan dedikleri Kam Tarkan aslında. Kam şaman demek biliyorsunuz. Kam Tarkan imparatorluk haline getiriyor bu Kun Kağanlarını. Daha çok Romalılarla savaşıyorlar. Çok büyük kağanlık haline gelmeden önce Romalılarla çok sık savaşları oluyor. Bunların %90'ında da falan yeniliyorlar. Romalılar bunlardan esir alıyorlar, asker alıyorlar, paralı asker alıyorlar, esir ettiklerini asker alıyorlar falan. Bu sırada da Karadeniz Bozkırı'nda Gut Kağanlığı var. O da gittikçe güçlenmiş. Hocam Başların haritayı değiştireyim mi? e, yok Tak Kağanlığı'yla tabii değiştirebilir. Şimdi büyük Kun Kağanlığı Bu buna geliriz. Buna gelelim şimdi. Kun Kağanlığı bir de hocam burada büyüyor. buna Ama geçmeden bu şu büyümesini anlatacağız. Gutlarla Buyurun. Gotlar farklı mı aynı mı? Gut. Şimdi onu anlatacağız. Buyurun hocam. Gutlar aynı. Bu Batılıların Got dediği bizim Gutlar. Evet. Buyurun hocam. Boğalar, savaşçılar. Gutlar Ut. Bu bizim Türkçe'ye Ud olarak evrildi biliyorsunuz. Ud boğa demek. Sığır demek. Türkçe'de. Orta Asya'da daha çok kullanılır bu söz. Ama şeylerin Batılı tarihçilere göre işte bu haritada da gayet net görünüyor. Güney İskandinavya, Polonya. Bu bölgede Germenler varmış. Bunlar birdenbire canları sıkılıyor. Doğuya göç etmek istiyorlar ve Karadeniz'in kuzeyine yerleşiyorlar. Ondan sonra doğudan Hunlar geliyor. Ama bu arada doğudan Hunlar geldiğinde bunlar çok kısa bir sürede Hunların giyim kuşamını, yaşam tarzını, ok atıcılığını, işte doğancılık geleneğini, bu kuşçuluk, doğancılık, şahincilik dediğimiz bu tür gelenekleri yazıyorlar bunları bir de utanmadan Batılı tarihçiler. Çok kısa bir sürede adapte ediyorlar, kabul ediyorlar ve onlar gibi yaşamaya başlıyorlar. Ama bunlar uygar halk, bu Gotlar. Bu doğudan gelen Hunlar ya da Moğollar öyle diyorlar. Aynen böyle yazıyorlar. Bunlar da barbar, göçebe bir halk. Bunlara saldırıyorlar, batıya itiyorlar ve kavimler göçü başlıyor. Resmi tarih bu. Şimdi gerçek tarihe dönersek, bugünkü Karadeniz Bozkırı'nda Gut Kağanlığı var. Bugünkü Romanya topraklarında da Kun Kağanlığı var. Kun Kağanlığı 370'te iyice büyük bir Kağanlık, Kun devleti Kağanlık haline geliyor. Kam Tarkan bayağı büyütüyor. Kam Tarkan'dan sonra Balamir geliyor. Balamir güçlü demek. Karadeniz Bozkırı'ndaki Gut Kağanlığı'na saldırmaya başlıyor. Büyük bir savaş oluyor. Gutların Kağan'ın adı Ermanarik. Erman arık demek. Erman biliyorsunuz anlamını. Erman, arman. Arık şey demek. E, temiz demek. Erman arık yeniliyor bu savaşta Balamir'e ve savaş alanında Erman arık kendini öldürüyor. Bu bir gelenek Türklerde. Savaşı kaybeden Kaan kendini öldürür eğer savaş alanında savaşarak ölmemişse. Bunu sürekli yapıyorlar. Ya Orta Asya'da ileride sık sık yapıyorlar bunu. Aparların Kaan'ı da yapıyor aynı şeyi. Şeye yeniliyor bizim. İlterişe yeniliyor. O da intihar ediyor. Bu kendini öldürüyor. Gut Kağanlığı'nı yıkıyor Hunlar.
Kun Kağan'la Gut Kağan'ını yıkıyor. Erman-Arik Savaşı'nda kendini öldürüyor. Gut boyları dağılıyorlar. Ana olarak ikiye bölünüyorlar. Doğu Gutları, Batı Gutları, Östrogotlar ve Strogotlar dedikleri bu Avrupalı tarihçilerin. Ostrogotlar yani Amali boyu dedikleri. Amali aslında bu boy da demek pek doğru olmaz. Amaldan geliyor. Bizim amal sakin demek. Öteki de Balti. Kunların egemenliğini kabul etmeyenler de Baltiler. Baltiler de Polat, çelik, kesik denme demek. Bunlar da Kunların egemenliğini kabul etmeyip batıya doğru göçüyorlar. Kavimler göçü dedikleri olay bu. Yani Gutların Kun egemenliğini kabul etmeyen boyları batıya doğru geçiyorlar. Bugünkü Almanya'yı önce işte Almanya'ya doğru, oradan bir kısmı Fransa'ya doğru falan göçüyor. Hatta İspanya'ya kadar, Kuzey Afrika'ya kadar gidenleri var. Bu Vandallar falan. Yani burada bir yerleşik olan boylar da var. Franklar var, Burgundlar var. Onları da adlarını alacağım birazdan. Doğu Gutları Hunlara katılıyorlar. Bunların yine beyleri diyelim artık. Kaan sanatını taşımıyor ama bey sanatı taşıyor onların önderliğinde. Kun Kağan'ın yanında savaşlara katılıyorlar Romalılara karşı. Romalılara karşı birçok savaşları var bunların. Baltiler de yani bu Balatlar da Pollatlar da batıya doğru geçiyor. Bir kısmı bunlar Romalılardan federati istiyorlar. Federati yani bir tür özellik. Roma egemenliği altında özel yaşama hakkı demek. Federati biçiminde yaşamaya başlıyorlar. Roma egemenliği altında kabul etmeyenler. Bu Kun İmparatorluğu bayağı büyüyor. Gördüğünüz gibi Güney İskandinavya'dan bütün Almanya toprakları, Almanya'nın batı kesimleri, Dalmaçya kıyılarına kadar geliyorlar. Ostrogotlar diye yazıyor orada. Oralar da aslında Kun Kağanlığı'nın egemenliği altına giriyor. Çünkü bu sıralarda Roma İmparatorluğu parçalanıyor biliyorsunuz doğu batı olarak. Bu Ostrogot denilen bölgeyi görüyorsunuz. Buradaki egemenlik sarsılıyor. Bu araya Doğu Gotların önemli bir kesimi yerleşiyor. Daha sonra bunların ardılları Hırvatlar ve Sırplar olacaktır. Bunlar da buraya yerleşen Doğu Gutlarının ardıllarıdır. Yani onlara sonra geleceğiz. Slavlar bölümünde geleceğiz onlara. Ben çok özet gidiyorum ki Slavları da alalım diye. Daha sonra Kun İmparatorluğu'nun yıkılması var. Ama bu arada Gutları biraz daha alalım. Çünkü Batı Gutları bayağı batıya göç ediyorlar. Bugünkü olsa o harita ben size göndermedim galiba. Visigot, Ostrogot haritasını gönderdim mi bilmiyorum. Oktay Bey. Bende Bugün yok hocam o haritayı. göndermedim. Keşke gönderseydim. Ama kitabı olan arkadaşlar kitaptan bakabilirler. Bugünkü İspanya'da Vizigotlar dediğimiz Batı Gutları buraya kadar geliyorlar. Ama bu arada Frankları, Bulangları, Burgundları ezerek yani onlarla savaşarak geçiyorlar oraları. Bu Doğu Gutları Hun İmparatorluğu dağılıyor bu arada. Oraya geldik. 475'te Hun İmparatorluğu dağılıyor. Hun İmparatorluğu'nun dağılması işte en son Atilla'dan sonra dağılmaya başlıyorlar. Attila, Atıl, İtil adından gelir. O ırmağın adından gelir adı. Atıl ya da İtil biçiminde söylenmiş. Irmağın adıdır bildiğimiz Atilla adı. O yeni bir kız alıyor evlenmek için. O gece ölüyor. Nasıl öldürüldüğü belli değil. Öldükten sonra bir dalgalanma yaşıyor Kun İmparatorluğu. 3 tane oğlu var. Oğulları işte
Kimiler dikkizik diye geçer. Cengizdir bu. Cengizden bozulmadır. Biri de ernektir. İrnik diye geçer. Ernek parmak demektir. Bir oğulları da var. Şimdi onu da bulayım. Ee, yok bir oğlan illi demek. İlli demek. İlk Kur'an demek. En büyük oğlu Cengiz öldükten sonra Kağanlığı toparlamaya çalışıyor. Bu arada aa, Doğu Gutları ayaklanıyor. Kepitler var bir de önemli bir Türk boyu Gepitler dedikleri. Kepitler, kepit geniş, büyük demek eski Türkçe. Kepitler de bu arada Hun egemenliği altında kalıyor. İllik toplamaya çalışıyor ama isyan başlıyor bu arada. İsyan eden de ilk isyanı başlatan da asıl Kağan'ın kurucu boyu olan Akoğurlar. İsyan burada başlıyor. İşte Ermek bu isyanı bastırmaya çalışıyor. İllik başta toparlıyor ve savaş açıyor Romalılara karşı. Yeniden vergi istiyor Roma'dan. Doğu Roma'dan. Bu arada Doğu Roma Batur'a parçalanmış durumda. Vermiyorlar. Savaşıyor, yeniliyor. Savaşta e, Kepit buna pusuya düşüyorlar, öldürüyorlar, kellesini de Roma'ya gönderiyorlar. Arenada falan sergileniyor İlliğin kellesi. Diğer iki oğlu geriye kalıyor. İşte Cengiz'le Ernek. Cengiz Kağanlığı yeniden toplamaya çalışıyor. Ernek de ayaklanmaları bastırmaya çalışıyor doğuda. Sonuçta bunlar yeniliyorlar tabii. Bağımsızlaşıyorlar bu Gotlar, Doğu Gotları ve Kepitler. Bu bölgede işte Ostrogotlar da yazılan bölgede Gotları var. Batı Gotları İspanya'ya geçmiş durumda. Kepitler bugünkü Romanya'ya yerleşiyorlar. Bu arada başka Türk boyları da var. Bunlar en önemlileri bu Germen boyları dedikleri. Şimdi onları alayım. Bunların bu arada Kırım Gotları var. Kırım Gutları var. Kırım'da kalanlar bunlar. Bunlar aslında eski Türk boyudur. Türi. Daha sonra Hazar Kağanlığı'nın kuruluşuna da katılacaktır bu boy. Onlar orada kalıyor. Bir kısmı Hristiyan oluyor. Onlar da Rum diyorlar. Hala da kendilerine Rum derler. Onlar 200 bin kadar Kırım çevresinde Urum denilen bir Türk halkı yaşar bugün. Onlar Ortodokstur. Ama bir kelime Yunanca bilmezler, Türkçe konuşurlar. Onların torunları. Diğerleri de Hazar bölümüne giriyor ki onlara girmeyelim burada. Konu dağılacak. Bu arada bugünkü Fransa'da bazı Türk boyları var. Fransa'da ve Fransa, Almanya, Polonya bölgesinde. Bunların en önemlilerinden biri Bandallar. Vandallar dedikleri Bandallar. Bandal eski Türkçe omuz başı biçiminde kesilen sopa demek. Ağaçtan omuz başı biçiminde kesilen sopa demek. Yani adı üzerinde bunlar tam bandalmış. Bayağı savaşçı bir halk. Türk boyu. Bunlar ta Kuzey Afrika'ya kadar gidiyorlar savaşa. Ondan sonra Berberiler bunların kalıntıları. Fransa'da Burkuntlar var. Burkuntmak, korkutmak demekçe. Batılılar bunun etimolojisini açıklamazlar. Burgundiyon diyorlar ama hiçbir anlama gelmiyor. Yani bir anlam bulamıyorlar. Burkund bildiğimiz Türkçe. Buranglar var. Burang da korkutmak demek. Eski Türkçe. Bunlar da Frankların ataları. Daha sonra Frank oluyor bunlar. Bir de binliler var. Binliler var. Longobardlar diyor. Longobard Latince bir sözden dönüşme. Latincesi ne oluyor bunun? Barbatus Longius oluyor. Buradan dönüşme. Yani Romalıların taktığı bir ad. Asıl adı bunların binlilermiş.
Vinilli diyor buna bir İngiliz tarihçi. Vinilliyi böyle binliği vinilli diye bozmuş. Binli yani bildiğimiz binlik demek. Binli çok yani binlerce gibi bir anlam taşıyor. Geniş bir boyut. Bunun dışında bugünkü özellikle Almanya'da yaşayan Suebi dedikleri bu tırnak içi Germen boyu var. Bunlar da Subular ya da Söbiler. Sivri demek eski Türkçe. Angılar var. Angıl tamamen Türkçe bir sözdür. Onun da hemen etimolojisini vereyim. Eski Türkçe bütün büs bütün tüm demek angıl. Saksonlar var. Takanlar bunlar. Saksın bir anlamı yok. Latince bir kelimedir. Yani Romaca. Romaca bir sözü Türkler niye kendileri kullansın? Ya da Germenler niye kullansın? Sakan tamamen Türkçe bir kelime. Sak sözünden geliyor. Çoğul ne çoğul ekiyle. Özenli dikkatli demek. Bir de sak sözü var Türkçe'de. Özenli dikkatli ya da e, güçlü sağlam anlamına gelen sakan. Çoğul bir söz. Sakanlar. Alamanniler var. Meşhur. Alamanniler. Alamanni diye bozulmuş. Bunlar Roma dilindeki bozulması bu Alamanni. Buna Olman diye bir etimoloji koymaya çalışmış Batılılar ama İngilizce çok geç oluşmuş bir dil. Yani son 1000 yıldan önce, 1000 yıl bile değil İngilizcenin geçmişi. Olman ya da Almanca Alman diyemezsiniz. Almanca da öyle çok geç oluşmuş bir dil. Alaban, bu Alaban timsah demek. Alaban ya da Alaban. Bildiğimiz timsah demek. Bunlar boyların kendilerine taktıkları adlar. Bunlar Germen boyları değil, Türk boyları. Germen diye bir halk yok zaten o zaman. Germen bölge var. Tuna Irmağı'nın bütün kuzeyi Germanya. Burada yaşayan halkların hepsi biz eski Türkler. Gotları da böyle anlamış oluyor muyuz? Bitirmiş oluyor muyuz? Soru var mı bu arada arkadaşlar? Bir detay. Ee, Yok hocam. Evet, Kutları böyle bitirmiş Daha olduk. geçtik. Ben bir Burada saate falan sıkıştırmaya çalışıyorum. haritada şey var. Bu yabancıların hazırlamış olduğu harita. Ona da bir itiraz var. Doğru da. Çünkü baktığımız zaman haritada mesela Doğu Roma ayrılmış, Batı Roma ayrılmış. Burada Hunların olduğu dönemde aşağıya Araplar demişler. O zaman Araplar diye bir şey yoktu. Persian Empire diye yazmışlar. O da yoktu çünkü Latin İmparatorluğu. orada Partlar vardı. Daha sonra Sasaniler vardı. E, Yani o dönemde e, başka kimse yoktu. Yukarıda da Armenya diye yazmışlar. O da yoktu. Ermanya bölgesi. Evet. Bölge olarak yani yanlış anlaşılmasın burada. Bir Ermeni diye bir halk yok. Baştan onda burada hemen belirteyim. Ermeni Hay halkı, Hay etnosu çok geç dönemde oluşmuş bir etnos. Yani 1200'lerde, 1300'lerde buraya Kıpçakların göçleri var. Daha önce Part Türklerinin göçü var. Partların elinde zaten bu bölge. Ermeniye bölgesi, Ermen bölgesiyle Gürz bölgesi. Gürcü diye bir etnos da yok o zaman. Bu bölgelerde yaşayan bölge adları bunlar. Türklerin bu bölgelere taktıkları adlar. Gurs şey demek, engebeli, girintili, çıkıntılı, dağlık demek. e, şey diyor. Asıl eski halkı buranın şeyler, bizim Sasanlılar. Evet. Yani Part Türkleri. Sasanlılar Pers falan değil, Partlar. Yani Persler de, Pers diye bir halk da yok. Onlar Agamemnişliler. Yani en eski Madalılar, Elanlıların ardılları. Evet hocam. Baştan almadığımız için oraya girmedik. Tabii. Elamlar da eski bir Türk halkı, erken bir Türk halkı. Evet. Bu şeyden Anglo-Saksonların dil konusunda bir soru var. 5. yüzyıl terminoloji
Türkçe ile kesinlikle oturmuyor diyor Semih Safma. Bu Hangisi? konuda ne diyeceksiniz hocam? Hangisi? Soruyu anlamadım. Anglo-Saksonlar için konuşuyorum diyor. Evet. 5. yüzyıl terminolojisi Türkçe ile kesinlikle oturmuyor diyor. Hangi anlamda? Anglo-Saksonların dil anlamda. 5. yüzyılda Anglo-Sakson dili yok ki. Yani Bu Germen dilinin oluşumu 10. yüzyıldan sonra 11. yüzyılda oluşmaya başlıyor en erken Germen dili. Türkçe, Romaca, Keltçe karışımı bir dildir yani. Toplama bir dildir Germen dili. Eski Germen dili. Eski Germen dili kayıtlarına zaten 13. yüzyıldan önce rastlanmıyor pek. 13. yüzyılda Germen diye bir halk yok. Ta 13. yüzyılda. Latince konuşuyorlar. Buraların resmi dili hep Latince. Latince konuşuyorlar. Hatta 18. yüzyıla kadar sürüyor bu resmi dilin Latince olması. Halk arasında konuşulan bir dil var. İşte bu karma kırma dil. Türkçe, Keltçe, Latince karışımı böyle farklı farklı oluşan bir dil. İskandinavya'dan şeye kadar. Almanya'ya kadar, işte Güney İngiltere'ye kadar. Ama okunamıyor. O dönemden kalan yazıtların bizim o Orhun alfabesi dediğimiz o alfabeyle yazılan yazıtların en eskileri okunamıyor. Okunabilenler 14. yüzyıldan 15. yüzyıldan kalma yazıtlar. İskandinavya'da da öyle. Zaten en çoğu İskandinavya'dadır. Almanya'da da öyle. Polonya'da da öyle. Bu yazıtlar, eski yazıtların hiçbirini okuyamıyorlar. Bu zaten runik Run, alfabe evet. dedikleri. Run alfabesi dedikleri. Runik alfabesi deniyor. Çoğunda Türkçe işte arkadaşlarımız okudu. Mehmet Turgay Kür'ün. Evet. Mehmet Bey bir deneme yaptı. Evet. Yani Türkçe ile çok benzerlik taşıyor. Evet, Ermen, ben bu İskandinav dillerini de biliyorum. Ama çok zor bir konu. Yani o alfabeyi, o yazıtları okumak, soldan sağa da okumak, sağdan sola da okumak bayağı zor bir iş. Yani ben pek bulaşmak istemiyorum o işe. Ama ileride olabilir yani. Epey bir boş vakit bulursam. tabii hocam. Buyurun hocam, bu konuyu da bitirelim. Bundan Bu sonra dediğimiz gibi Anglo-Sakson yok o zaman. 5. yüzyılda Anglo-Sakson yok. Angıllardan, Sakanlardan söz ettim. Angıl da Sakan da Türkçe. Yani evet. Angıllarda, Sakanlarda, Buranglarda, Burgundlarda bunlar Türk boyu. Burgundlarda. Adları bile Türkçe. Batılılar, batılı tarihçiler, etimologlar etimolojisini açıklayamıyorlar her şeyden önce bu sözlerin. Frank'ın etimolojisini açıklayamıyorlar. Burgund'un etimolojisini açıklayamıyorlar. Got'un etimolojisini açıklayamıyorlar. Angıl'ın etimolojisini açıklayamıyorlar. Angıl'a çengel diyorlar, huk diyorlar, bir şey diyor. Yani, ama kafadan atıyorlar yani. Kafadan bir söz atıyorlar. Eski Germence'de böyleydi diyorlar. İşte o sözün başına bir tane yıldız koyuyorlar. Yıldız koyduğum zaman kaynağı yok demektir o. Kesinlikle açıklayamıyorlar. Açıklayamazlar da zaten. Yani sizin hocam hipotezinize göre diyorsunuz ki Roma döneminde yani kuzeyde kalan toplumları yani yöneten oraya yerel halk da var tabii, orada sadece Türkler yok, yerel halk da var. Ama oraya yönetici olarak gelenler orada bir devlet, beylik veya bir Gel, organizasyon şimdi kuranlar şöyle, Türkler. şimdi şöyle. Buzul çağından başlarsak 12 bin önce buzullar eridi. Buzul çağında Avrupa'nın %90'ı buzullar altındaydı. Olmayan neydi? Güney İspanya, değil mi? İtalya'nın Evet. güneyi, işte Yunanistan'ın güneyi, Türkiye. Buralar buzul altında değildi. Bunun bütün kuzeyi buzul altındaydı bu çağda. Ama Asya'da buzullar yalnızca Sibirya'daydı. Güneyde yoktu. Güneyde 4 tane iç deniz vardı. Bugünkü Taklamakan Çölü, işte şey çölü, e, en büyük çöl Moğolistan'daki, adını getirin. Gobi, Kızılkum, Karakum. Bunlara zaten uzaydan çekilmiş fotoğraflara bakarsanız çukurdur bu çöller. Bu çöllerin 4'ü de çukurdur. Bellidir yani eski göl oldukları. 4 tane iç deniz var. Bunlar belki birbirine bağlantılıydı, belki değildi, bilinmiyor. Tam haritası çıkarılmamış. Eğer bir gün çıkarılırsa 12 bin yıl önce buzullar eriyor. Erimeye başlıyor. Orada ılıman bir iklim var buzul çağında. Burada da
büyük bir nüfus çoğalması oluyor. Bu ilk Turan halkı burada ortaya çıkıyor. Yani bugün kimileri ya işte bilmezler ya, buzul çağında Asya'da nasıl uygarlık oluştu? Buzul yoktu ki. Buzullar Sibirya'daydı. Sibirya'da da yaşam yoktu. Ama Orta Asya'da, Çin'de yaşam vardı. Çok da güzel bir yaşam vardı. Yani Sarıırmak kıyılarından tutun kadar bütün bu Orta Asya ılıman, iç denizleri olan, güzel iklimi olan bir bölgeydi ve burada üredi bu insanlar. Olağanüstü bir nüfus artışı oldu. Daha sonra buzulların erimesinden sonra ırmaklar taşıyor, çölleşme başlıyor, kuraklık başlıyor, göçler başlıyor. İlk göçler daha kuraklaşma başlamadan önce küçük gruplar halinde bu avcı toplayıcılar geliyor. Geldikleri yerde işte bu Urfa oralara kadar geliyorlar. Bir kısmı o zaman buzullar kalkıyor Avrupa'da, İngiltere'ye kadar gidiyorlar. Bu şeyleri ne diyorlar ona? Yuvarlak taşları, dikili taşları koyuyorlar. Urfa çevresinde o Göbekli Tepe gibi taşları koyuyorlar. T biçimindedir. Dikkat edin. Stonehenge İngiltere'deki, Türkiye'deki Göbekli Tepe. T biçiminde taşları koyuyorlar. İlk Tanrı damgasının sembolleşmesi orada başlar. Daha sonra o yuvarlak içinde artı biçimine döner. İşte Tanrı damgası budur. Daha sonra işte Hristiyanlığın sembolü oldu. Bildiğiniz gibi. Bunlar hep eski Türk damgaları. İlk 12 bin yıl önceden başlıyor küçük küçük. Ama en büyük, tek büyük göç diyelim, milattan önce 7. bin önce kuraklık başlamış. Sümerlerin gelişi var. Luding'de çok güzel anlatıyor. Okumuşsunuzdur o kitabı. Yıllarca sürdü diyor göçümüz. Kuzeydoğudan bir yerden geldik diyor. Eskiden bu kitabı aldım zaten en başına. Evet, ondan sonra yolculuğumuz çok uzun sürdü diyor. İki ırmağın aktığı yere geldik diyor. Eski kayıtlara böyle geçmiş. Eski Sümer kayıtlarına. Kulaktan kulağa aktarıla. Ludingura bunları tabii M.Ö. 2000'de yazıyor. Çok geç. Yani Sümerlerin ortadan kalkmaya yakın dönemi. Hatta kalkmış. Akatlarla iyice karışmışlar. Azınlık haline düşmüşler. Sonra da yok oluyorlar. Burada hocam Mehmet Turgay Kırım'ın bir sorusu var. Diyor ki Buyur. Fenikeliler konusunda ne düşünüyorsunuz? Kitapta yazdım. Kitapta var. Ona da alalım. Bir bölümü açayım daha net vereyim. Türk halkıdır. O Fenikeliler tamamen uydurma zaten. Yok alfabeyi keşfetmişler. Hiçbir tutarlığı yok. Şimdi Kur uygarlığı diyelim. Bu Anadolu'daki uygarlık. Hatti dedikleri. Hitit de yok. Hitit de uydurma. Batılıların uydurduğu bir şey. Hitit diye bir şey yok. Hatti adını takanlar da zaten Asurlular. Hatti Matu diyorlar. Hatti Matu, Hatti ülkesi demek. Mada, o da Türkçeden gelme. Mada, Bata sözünden gelme bizim. Onların yerleşim alanı, tam haritaya bakayım. Bugünkü bizim Hatay bölgesi, Suriye'nin denize bakan bölgesi. Toplayın. Bu bölgeye kadar iniyor. Hatta Lübnan'a kadar iniyor. Bu dedikleri bölge. Bugün bir saniye. İşte buradaki halk, burası Kurluların yani Hattilerin bölgesi. Daha sonra Hattiler de böyle küçük beylikler halinde. Bir kağanlık falan değil, bir imparatorluk değil. Küçük küçük beylikler var. Sürekli Asurlar dönemine denk geliyorlar zaten. Ondan sonra daha devletler kuruluyor. Bunlardan kurulan devletlerin bir tanesi Bayaneli. Biraz önce sözünü ettiğim. Yani Mitanni dedikleri, daha sonra Hurri dedikleri. Bunlar Turukkular yani. Asur kayıtlarındaki Türkler. Diğer bu
bugünkü Levanten bölgesi dediğimiz işte bu bizim Hatay, Suriye'nin deniz kısmı, Lübnan'ın kuzey kesimi, Levanten bölgesi dediğimiz bölgede. Onlara da Fenikeliler diyorlar. Fenikeliler diye bir şey yok. Kayıt yok daha doğrusu. Yazılı bir kayıt yok. Göstersiniz. Ben de inanayım yani. Fenik alfabesi dedikleri bizim Türklerin şeyleri, eski alfabeler yani Etüsler bile kullanmış onu. Eski Yunanlılar dedikleri Frikler de kullanmış. Aynı alfabe. Kartacalılar buradan gidiyor işte bu Levanten bölgesinden giden Türkler. Nasıl gidiyorlar? Gemilerle gidiyorlar. Kimle ticaret yapıyorlar? İşte İtalya'da Etüsler var. O dönemde başlıyorlar. Daha sonra Roma Cumhuriyeti dönemi geliyor. Onlarla ticaretleri var. Hatta bunlar İspanya'ya kadar yayılıyorlar bu kartacalar. Şimdi etimolojiyi vereyim ben. E, Turgay Bey dedi mi soran soruyu? Efendim Turgay hocam? Kürüm mü? Turgay Kürüm değil mi Fenikelilerle ilgili? Kartacalarla ilgili. Fenikelilerle ilgili. Yani Fenikeliler dedikleri Kartacalıların öncülleri, Hattiler, Türkler, eski Türkler. Buradan Kuzey Afrika'nın batısına göç ediyorlar. Batı Kuzey Afrika'ya ve Güney İspanya'ya yerleşiyorlar. Meşhur Pön Savaşları vardır işte Romalılarla daha sonra. Cevaplayabildim mi soruyu? Yanıtlayabildim mi? Turgay Ee, Bey'in sorusunu. evet sanırım hocam Turgay Kürüm şey yapmıştır. Evet teşekkür ediyor size. Rica ederim. Ee, buyurun hocam devam edelim. Şimdi Şimdi nereye gelelim? Nerede kaldık? hocam Gotlarda, Germenlerde kaldık değil mi? Germenlerin oluşumunu söylemiştik. Bu isterseniz Gotları da yorulmadıysanız aldık. Bayağı hızlı geldik. Slavları alalım. Şimdi o Suebileri, Angılar, Slavların oluşması. onları da aldık. Slavları sıkıştırabiliriz şimdi araya. Buyurun hocam. Ee, Şimdi Slavlara gelirsek. Slavlar Doğu Gutlarıdır. Yani dikkat ederseniz Slavlar çok geç ortaya çıkmış. Batı tarihinde de öyledir. Ama bunlar İskitler. Zaten Pelasklar falan ya da Romalılar hep İskitlerler. İskitlerin kalanları aslında bunlar İskitya derler. Hala o bölgeye de İskitya derler. Kağanlığı yıkıldıktan sonra bile bölgenin adı İskitya olarak kalmıştır. Kayıtlarında, Doğu Roma kayıtlarında. Doğu Roma'da bile İskitya derler o bölgeye. Doğu Roma kaynaklarında bile. Yani Hazar Kağanlığı'nın kuruluşuna dek adı İskitya'dır. Daha sonra Gazarya olarak geçer. Ya da Hazarya olarak geçer. Bugünkü Karadeniz Bozkırı, bugünkü Güney Rusya, Ukrayna toprakları. Daha yakın şeyler. Slav adının, önce onun etimolojisini vereyim de yani o da Türkçe. İskit'ten yani tam bulayım onu. Hocam bu Slav'ın Sklaboy olarak geçer. köle anlamında olduğu söyleniyor. Daha sonra köle anlamı kazanıyor çünkü köle satıyorlar bu güneye. Yani batıdaki Slav oradan geliyor. Saktan geliyor. Saklav olmuş. Saklı demek. Karadeniz Bozkırı'nda birbirine sürekli boğuşuyorlar ya bizim Türkler. Tutsak aldıklarını köle olarak satıyorlar. Daha sonra da birbirine satıyorlar Orta Asya'da. Bu işte kölemenler falan oradan gelir. Haremşahlar onlardır. Kölemendir yani. Köledirler. O zaman da işte Müslüman savaşıyorlar. Tengiz Türkleri satıyorlar. Onları Müslüman yapıyorlar. Daha sonra özgürlüğünü veriyorlar. Bir yere vali olarak atıyorlar. Gücü olan beylik kuruyor falan yani. Ta şeye kadar Araplara sattıkları da Mısır'da Memlükleri
Memlükler dedikleri kölemenleri kuruyorlar. Memlük kölemen demek. Köle demek yani. Yani köle sklav adı oradan geliyor. Saklı. Saklı demek yani. Saktan geliyor. Köle anlamı kazanmış. O dönemin Latincesinde ya da işte Romacasında. Şimdi önce bir Uruslar var. Urus adı Urus ya da Uras şey demek, darbe demek Arapçası. Darbenin Türkçesi Urus ya da Uras'tır. Bildiğimiz darbe demek. Ama bunlar büyük bir kağanlık değil. Küçük küçük beylikler. Bunların bir merkez kağanlığı var. Bugünkü Kiev şehrinde. Kiev demek bu. Ee, Asıl büyük beyleri burada oturuyor. Daha sonra 200 yıllarda bu beylik Moskova'ya taşınıyor. Yani oradaki büyük bey oluyor. Ruslar kuruluyor. Daha önce Kiev'de oturuyor. Ama şeyler işte küçük küçük beylikler şeye kadar İdil Irmağı'nın batısına kadar. Moravya bugünkü Çekoslovakya bölgesi. Moravyalılar var. Ee, Etimolojiler de ortada açık. Onları da vereyim. Morava dedikleri Bora'dan geliyor Morava'nın kökü. Zaten Orta Çağ Latincesinde de o Latince'de mare maris olarak geçiyor deniz anlamında. Eski Latince değildir, yeni Latincedir. Orta Çağ Latincesi. Mare maris. Marin dedikleri şey de oradan geliyor zaten. Bizim Bora'dan geliyor bildiğimiz. Bora, Boran. Biliyorsunuz çok yağışlı, bulanık e, hava ya da su anlamına da gelir. Bugünkü Çekoslovakya bölgesinde. Ondan sonra Polonya bölgesindeki şeyler var, Gotlar var. Bugünkü Rusya'daki Ukrayna bölgesindeki Gutlar var. Bunların dil dönüşümü başlıyor. Vikingler var mesela. Bizim Viking Peking'den gelir. Bunların etimolojilerini hep verdim bu kitapta. İskandinavya'da resmi tarihe göre İskandinavyalılar, İsveçliler gelmiş, Ruslara devlet kurmuş. Rus kroniklerinde de buna benzer şeyler var ama belli yani oradan gelenlerle aynı dili konuşuyorlar. Hakan diye biri geliyor. Adı Hakan, bu gelenin. Yani Kaan. Akrabası var bunun. Bunların dil dönüşümü tam yerine bulayım da oraya yapayım. Dinle başlıyor. Yani ilk önce bu Morava Bey'i Roma'dan papaz istiyor. Ama ondan sonra işte daha o zaman Roma ayrılmış birbirinden ama Doğu Roma ile Roma yani Batı Roma kalmıyor artık. Roma'da papalık kalıyor. Bunların yakın ilişkisi var Doğu Roma ile bu papalığın. Ondan sonra Kiril diye bir Selanikli bir Türk'ü görevlendiriyor. Türkçe bilen yani Moravalıların, Urusların dilini bilen sözde Slavca Kiril'i görevlendiriyor. Kiril ve Metodios kardeşler. Onun da kardeşinin adı Metodios. Bunlar önce bir alfabe hazırlıyorlar. Önce Glagolitik alfabesini sonra onu geliştiriyorlar. Kiril alfabesi yapıyorlar. Ve bir dil hazırlıyor. Bir evraklar, dokümanlar hazırlıyorlar. İşte bu İncil'in bazı bölümlerini tercüme ediyorlar. Roma kanunlarını, sivil ne diyorlar ona? Sivil kanunlarını, yurttaşlık kanunlarını çeviriyorlar. Bu oluşturdukları dil ağırlıklı Romak dili. Romak e, Batı'da da Doğu Roma'da da Batı Roma'da da birbirine yakın bir dil. Sonradan zaten iyice farklılaşıyor. Bugünkü Yunanca'ya dönüşüyor.
ağırlıklı olarak bu dil ama içinde Türkçe de var. Zaten bugünkü Slav dillerine bakarsanız yani Rusça'da bugün en az 2000 tane, 3000 tane Türkçe kökenli söz var. Balkanlardaki Slav dillerinde daha çoktur. Ben biraz bilirim bu Balkan dillerini. Saksıdan çoraba kadar Türkçedir. Yok çünkü bilmiyorlar. Osmanlı döneminde unutmuşlar. Unutmuşlar da niye şeylerde Ruslarla da unutmuşlar bazı şeyleri. Yani hepsi aynı anda mı unutmuş? Hocam İşte, orada ilginç bir noktaya değindiniz evet. izninizle. Şimdi bu Slav dilleri konusunda Hırvat, e, Boşnak, işte Sırp, özellikle e, Roman dili, Bulgarca zaten Romance farklı. Bulgarlar. Romance Latin dili kalıyor. Onun ayrı Evet, bir şeyi var, nedeni var. Onu ben bir ayrıntı onu e, açıklarım. şimdi şey var, çok ilginç bir şey var. Bunu Osman Hocam'la da konuşmuştum ben daha önce özel olarak. E, şu yatak, yastık, yorgan, e, Evet, evet, hepsi var. yani komik Arkanızda geliyor. yapacak her şey. Yani. Yani ben demiştim yani bu Osmanlı'da döneminde olmaları mümkün değil. Yani bu adamların önceden yatağı yok muydu? Yorganı yok muydu? Aynen. Demek ki bu yatak, yorgan, yastık, perde, ne bileyim, Hı-hı. arak var, rakıya var Evet. koydukları. Yani şeyde sanırım Boşnakça'da 16 bin olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 16 bin, Romence'de 6 bin Türkçe sözcük var. Diğerlerinde de Hırvatça ve Sırpça'da, Hırvatça'da çok olağanüstü çok sayılar fazla yani. var. 10-15 bin Öyle. vardır yani. Evet, evet. Rusça'da 2000 çıkarmışlar ama Rusça'da çok daha fazla. Evet. Ukraynaca'da, Rusça'da. Yani çok çok ilginç. Buyurun hocam, devam edelim. Burada işte bu bildiğimiz Ostrogotlar bunlar, bu Balkanlardaki. Ama onlar şeyler, Hırvatlarla Sırplar. Boşnaklar daha geç geliyor. Bizim Peçenekler onlar. Peçenekler oralara yerleştiriliyor. Doğu Roma'ya saldırılarından sonra bunların iki büyük yenilgisi var. 10 binlerce sene önce katlediyorlar Doğu Romalılar. 10 binlercesini de alıyorlar, yerleştiriyorlar. İşte Makedonya'dan Bosna'ya kadar yerleştiriyorlar. Zaten o bölgede hep yaşar Boşnaklar bugün de. Boşnakların kökeni tamamen Peçeneklere dayanıyor ama Hırvatlarla Sırplar başlangıçta bir halk. Daha sonra biri Batı dinini kabul ediyor, öteki Doğu dinini, bir kısmı da Doğu dinini kabul ediyor. Yani Doğu Roma'nın dinini. Öteki de Batı Roma'nın dinini kabul ediyor. Biri Katolik oluyor, öteki de Ortodoks oluyor. Hırvatlar Ortodoks olanlar, Sırplar Katolik olanlar, Sırplar da Ortodoks olanlar. Karadağlar var, onlar da zaten Sırp'tır. İlk Sırp Beyliği orada kuruluyor. Karadağ'da kuruluyor zaten, sonradan genişliyor. Bugünkü Sırbistan'ı alıyor. Bugünkü Sırbistan Bulgarların. Bulgarlar bizim eski bildiğimiz Bulgar Türkleri. Yani Beşoğullarla Altıoğulların karışımı eski. Bulgar demek zaten. Yöneten demek. Bulgamak. İsyan etmek demek. Asi demek aslında. Bulgar isyan eden demek. Yani karışık falan değil. Karışık anlamına da gelir ama burada kendilerini karışık olarak adlandırmış olduklarını hiç sanmıyorum. Asi, isyancı demek. Yani Altıoğullar, Beşoğullar ve Suvarların bir kısmı da katılıyor bunlara. Kuzeydeki Bulgarlar da aynı şekilde. İdil Bulgarları da öyle. İdil'in batısındaki Bulgarlar da, yani bugünkü Rusların ataları da öyle. Bunlar daha sonra Ortodoksluğu kabul ediyorlar. Diğerleri de kuzeyde Polonyalılar, Çekler, Slovaklar, Katolikliği kabul ediyor. Dil dönüşümü bu. Dil dönüşümü şimdi şeyle başlıyor. Dediğim gibi Kiril ve Metodos kardeşlerinin oluşturdukları belgelerle başlıyor. Bundan sonra zaten uzun bir süre karşı çıkıyor halk. Hemen kabul etmiyorlar bu dini.
Yani çok geç dönemde 13. 14. yüzyılla yavaş yavaş oluşuyor. Hele Ruslar da çok daha geç oluyor bu. Bana göre Tatar Kağanlığı döneminde, yani Moğol Kağanlığı dedikleri dönemde daha çok dilleri dönüşüyor bunların. Çünkü kiliselerde tamamen bu dille e, vaaz veriliyor. Okullar açılıyor kiliselerin bünyelerinde. Okullarda çocuklar okutuluyor. Slavlaşıyorlar. Bu Slavlaşanların en geç Slavlaşanları da Kazaklardır. Bizim Kazaklar değil tabii. Ukrayna'daki Kazaklar. Kazak boyu. Asıl Kazak boyu. 16. yüzyılda dilleri dönüşüyor onların. 16. yüzyıldan sonra, hatta tam dönüşmeleri 17. yüzyıldadır. Daha düne kadar ataman şeylerine, işte daha sonra muhtarlarına ataman diyorlar. Beylerine ataman diyorlar. Ataman bildiğiniz ata olan demek. Çok özet geçtik. Slavları da böyle bitirelim bence. Buyurun hocam. Şimdi şeye mi geçelim hocam? Mandarin diline mi geçelim? Evet, yavaş yavaş şeye geçelim. Doğuya geçelim. Doğuya geçelim. Bu Mandarin dili nasıl oluşmuş? Şimdi Şimdi bunu Çinlilerle de ben konuştum. Bazı Çinliler doğru diyorlar, kabul ediyorlar. Bazıları reddettiler. o gerçek hanlar, yani bizim Türklerin torunları doğru diyor. Ben de çok konuştum. Evet, Amerika'dayken yani birçok Çinliyle konuştum, doğru diyor. şimdi Urdu dili gibi Saray bu dili, yapay oluşturulmuş bir dil mi hocam? saray dili, evet, yani aynı Farsça gibi, Urduca gibi. Evet. E, Mançu, ama bu bizim değil, Mançuların oluşturduğu bir dil. Şimdi o bölümü açayım da ben, bir saniye. Bu Mançular kimler hocam? Mançular Tungus halkı, yani Turan halkıdır onlar da. Dilleri bize yakın. Çok da yakın değil, anlamıyoruz bir şey. Ama Ama kök. Sümerce'den kalma şeyler var mesela. Bir sürü söz var Mançuca'da. Evet. Baktım, Yani gördüğüm kadarıyla. aynı kökten geliyoruz biz bu adamlarla. Evet, Mançularla. aslında öyle. Yani Evet, ama bu Mançular, bugünkü Mançurya denilen bölge aslında Kıtay Türklerinin bölgesi. Kıtaylar Türk, biliyorsunuz. evet. Aslında orası Kıtay Türklerinin bölgesi. Mançular çok küçük bir halk. Yaşadıkları yer Kore'nin hemen kuzeyinde, denize bakan o kıyı var ya, o şerit var ya, Kore haritasını düşünün, aklınıza getirin. Onun kuzeyinde, o kıyılarda yaşıyor en eski Mançular. Tamam. Yok, bende o harita yok, göndermedim size. Ben bir Kore haritası arayayım hocam, bulabilirsem. Kore haritası bulursanız orada. Asıl Mançuların yaşadığı bölge bu. Orası. Önce bunların iki kağanlıkları var. Bir Cin kağanlığı var bunların. Cin dedikleri, resmi Çin tarihinde. O şeyleri de, bir saniye, tam tarihlerini vermek için şey, şimdi bu küçük halk, bu Mançular, hemen Kore'yi düşünün. O Kore'nin kuzeyinde denize bakan tarafları düşünün. Burada Mançular diye bir halk yaşıyor. Haritayı görüyor musunuz hocam? Ama bu Kore haritası. Siz Çin'i mi alayım? Nereye alayım? Çin haritası da bulabilirseniz olur yani. Orada daha açık seçik görülür. Kore'de görülmez çünkü yalnızca bölümü vermiş. Yok mu şöyle coğrafya harita bu? Biraz beşeri bir harita oluyor. Bu nasıl hocam? Burada görülmüyor, yok. Burada görülmüyor ama burada Mançurya'yı görüyoruz, işte bu kırmızı renkleri. Burada kırmızı.
En kuzeydoğuda kırmızı bölge, mavi, Şurası. Din, mavi, mor, yeşilin bir bölümü. Şurası Mançurya galiba o bölge. Bizim Evet. Mançurya dediğimiz bölge. Ya Ama bunun burası kıtayların bölgesi. Yani şuradan tutun İç Moğolistan'a kadar şu yeşil bölge var ya, Inner Mongol diyor, Mongolia. İnner Mongolia, Bu bölge olduğu gibi Moğolistan. aslında kıtayların bölgesi. Evet. Hatta bu İç Moğolistan'da Tatarlar da yaşıyor. Daha sonra Kıtaylar çekiliyorlar. Pardon. En eski Mançular bunun şu en kırmızı bölgeyi bakın, onun en kuzeyinde denize bakan bölgede yaşıyorlar. Daha sonra yavaş yavaş buralara doğru gelmişler, yayılmışlar. Şimdi bu Mançuların bir özelliği var. Bunlar küçük bir halk. Bu 1000 yıllarından önce bunlar sık sık Japonya'ya baskın yapıyorlar. Japonların kadınlarını kaçıyor, erkeklerini öldürüyorlar. Yani sandallarla baskın yapıyorlar. Erkeklerini öldürüyorlar, kadınlarını kaçırıyorlar, köle olarak kullanıyorlar. Bunların domuz ve köpek besliyorlar bunlar ve bunların derilerini kullanıyorlar. Yani domuz derilerini, köpek derilerini kullanıyorlar. Çok küçük çaplı tarımlar yapıyorlar, dara ekiyorlar bunlar. Daha sonra burada Kıtay Kağanlığı kuruluyor. Kıtay Kağanlığı'nın egemenliği altına giriyorlar. Kıtay Kağanlığı bir süre sonra iç ayaklanmalarla yıkılıyor işte. Corruption dedikleri. Ve yolsuzluklar, şunlar bunlar. Tatar Kağanlığı'nın yıkılması gibi. Yıkılma dönemine geldiğinde bu Mançular Kağanlığı ele geçiriyorlar. Kurdukları Kağanlık birinci Mançu Kağanlığı Cin dedikleri resmi Çin tarihinde 1115'ten 1234'e kadar sürüyor bu. Çok kısa sürüyor. Bu sürede pek bir etkileri olmuyor çünkü aynı dönemde Tapkaççıların Kağanlığı var güneyde. Ondan sonra Tangutların Kağanlığı var. Bunlar Türk Kağanlıkları. Kuzeyde Tatarlar var. Bugünkü Moğolistan'da. Henüz daha Kağanlık kurmamışlar ama onlarla da savaşıyorlar, yeniliyorlar örneğin Tatarlara çoğu kez. Batı'da Doğu Türkistan Türkleri var, Orta Asya Türkleri var, Batı Orta Asya, Batı Türkistan Türkleri var. Tek bir etkileri olmuyor, siyasi etkileri, kültürel etkileri olmuyor. Birinci Mançu Kağanlığı döneminde, Jin dedikleri dönemde. İkinci Kağanlığı'nı bunlar Tapkaçların 4. Tapkaç Kağanlığı. Bunun yıkılmasından sonra Ming dedikleri resmi Çin tarihinde 4. Tapkaç Kağanlığı yıkarak iktidara geliyorlar. Çin'i ele geçiriyorlar ama nasıl? Bu arada Tatar Kağanlığı yıkılmış. Yani o Moğol Kağanlığı dedikleri. Tatarları bunlar Tatarların bir kısmı Mançularla işbirliği yapıyor. Kendi devletlerine ihanet ediyorlar Moğolistan'daki. Tapkaçların bir kısmı yine Tapkaç'la ihanet ediyor, Mançularla birleşiyor. Kıtaylar keza öyle. Bunlarla birlikte bunlar Çin'i ele geçiriyorlar. İkinci Mançu Kağanlığı'nı kuruyorlar. Buna da Çin Hanedanı deniyor. Çin sözü Türkçe Çin'den geliyor. Ülke demek. 1644'ten 1912'ye kadar 11'e kadar sürüyor bu kağanlık. Çin Hanedanı. Mançu dilinin oluşması bu dönemdedir. Yani Mançu dilini diyorum pardon. Ee, Mandarin dilinin oluşumu bu dönemdedir. Yani Mançu döneminde, Mançu Kağanlığı döneminde 1634'ten 1911'e kadar ki dönem birkaç yüzyılda yani bir dilin değişmesi 2 kuşak bilemedin 3 kuşak en fazla 4 kuşak alır. Temelin deyimiyle. Almanya'da görüyoruz. Çocuklar hemen ikinci kuşakta dillerini yitiriyorlar. Bunu bir de yaygın bir dil haline getirirsen İran'da olduğu gibi. İran'da Türklerin çok büyük bir kesimi dilini unuttu. Sorsan annem babam Türkçe biliyor ama ben bilmiyorum der. Mesela bir Fars. Farsların büyük çoğunluğu Türk'ten dönmedir. Ama Farslar da eski Partların ardıllarındandır yani. Sasanlıların ardıllarıdır bir kısmı.
Bu dil ağırlıklı Türkçe. Şimdi yeni bir sözlük üzerinde çalışıyorum. Benim Türk dilin köken sözlüğü var. Onu yeniden genişletiyorum. İyi de bir sözlük buldum. Sözlüğü yazan bir Alman hazırladığı Uygurca bir sözlük dedi. Bu Türkçe sözleri verirken Çince'den geçtiğini sanıyor. Çince karşılıklarını da vermiş bu arada. Yani Çince dedi Mandarin dili. Çok çok sayıda Türkçeden geçen söz var. Bugün Çince bilen Doğu Türkistanlı arkadaşlar biraz düşünürlerse çıkarırlar zaten Mandarin dilindeki Türkçe sözlerin kökenlerini. Yani biraz o şeyden uzaklaştılar, pis Çinli edebiyatından uzaklaştılar. Çinli diye bir etnos yok. Bugünkü düşman Çin'de Mançulardır. İktidar Mançuların elinde bugün yine. Bugün Çin'i yönetenler Mançular. Bu mezalimi yapan, bu baskıyı yapan Mançular. Devlet onların elinde. 20 milyon Mançu var bugün Çin'de ama iktidar onlarda. Bu Mançular da kendi dillerini de yitirmiş büyük çoğunluğu. Bugün, pardon 20 milyon diyorum, 10 milyon. 10 milyon Mançu var bugün. Bunların ancak 20 bin kadarı Mançuca bilir. Diğerleri bu Han dedikleri 200 milyon Han, Tapkaçların, Tangutların, Kıtayların torunlarıdır. Yani bunlar dilini yitirmiş olanlardır. Mançu dili ağırlıklı Türkçe, biraz Mançuca, biraz da Korece. Ama sistem bana göre, bunu Doğu Türkistanlı Çince bilen arkadaşlarla tartışmam gerekir. Sistem Korece olması lazım. Çünkü eski Korece ile yeni Korece arasında Korece bilen arkadaşlar da bunu daha iyi bilirler. Büyük bir fark olması gerekiyor. Çünkü bu 2 heceli, 3 heceli sözlerin son hecelerin atılması, tek heceye düşürülmesi sanırım Korece'de var. Bunu onaylatmam gerekir Korece bilenlere. Tabii eski Korece'yi de bilemiyorsunuz çünkü kullandıkları işaretler, bu Çin işaretleri dediğimiz ses alfabesi değil. Yani bir işareti bir şekilde bir hece olarak okuyorsunuz. Onun için eski dil bilinmiyor. Çince dedikleri o eski dil de bilinmiyor ne olduğu. Tapkaçların konuştuğu Türkçeyi de bilmiyoruz ama bizim eski Türkçe gibi olması gerekiyor. Eski Korece kesinlikle bilinmiyor herhalde. Varsa bilen varsa bilmiyorum. Hocam Korece'de bayağı ben tanıdığım yani Türkolog olan Koreliler vardı. Evet. Onlarla konuşmamızda bayağı bir Kore dilinde müthiş bir benzerlik var. Yani Türkçe evet. sözcükler var. Japonca'da da öyle. Japonca'da da var. Ama Evet. Korece'de de bayağı bir yani bilmiyorum kaç tane ama zaten bu kitapta Koreliler ve Japonlar da var. Yani Korelilerden tutun tam batıya kadar, bütün Avrupa'ya kadar Turan halklarıdır bunlar. Güney Çinlilerin dışında Kuzey Çinliler de Turan halklarıdır aslında. Mançular içinde olmak üzere. Bu 200 milyonluk Hanlar içinde olmak üzere. Etnik olarak öyledir de dil olarak değiştiler tabii. Mandarin dili kırma bir dil, saray dili. Mançu sarayında oluşmuş bir dil. Ancak son heceler atılmış, kalıplaştırılmış. Bir de sonradan bir basitleştirme oluyor. Sanırım 52'de falan yapıyorlar bu basitleştirmeyi. Basitleştirilmiş Çince dedikleri. Eski karakterleri yerine daha basitleştirilmiş karakterler kullanmaya başlıyorlar. Okunuşlar iyice bozuluyor. Yani hak getire artık. Evet yani bu yani Mandarin dili 1600'lerden sonra 1700'lerde oluşmuş bir dil ve bütün bu şeyler Mançular öyle bir halk ki iktidarı ele geçirdikten sonra ayakta kalabilmek için kendileriyle birlikte Tapkaçları, Tangutları da Kıtayları da asimile ediyorlar. Hep beraber asimile oluyorlar. Hanlığa asimile oluyorlar. Han diye yeni bir etnos uyduruluyor. Ve Mandarin dili konuşan, ana dili Mandarince olan. Peki Bilmiyorum hocam belki kötü Türkçe bilen Çinli onu bilemiyorum. Yıllarda bir gerçekten alan araştırması yapmak gerekir. Buyurun, bir soru var. Hocam, zaten hocam bir yanlış şey var. Yani bizde garip bir eziklik var. Şöyle diyoruz mesela
Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir diyoruz. Ya Farsçadan Türkçe'ye geçmiştir. Evet. Ama ben İran'a gittiğim zaman mesela Farsça Farslar ile özel Türkçeler bu değil mi? adamlarda bakıyorum yani Türkçeyi daha çok kullanıyorlar. Yani hoş geldiniz diyor. Yani ya, Ya ya. hoş bulduk diyor. Yani Türkçe basit Türkçe kelimeleri bile kullanıyorlar. Orada bakıyorsunuz ki Farsça çoktan daha çok Türkçeden Farsça sözcük geçmiş. Şimdi ben Oluşmuş. Türk dilin köken sözlüğünde yazdım. Şimdi onu yeniden ben genişletiyorum. Biraz daha kalın olacak. Biraz daha ekliyorum yani o Türkçeden Farsçaya geçer. Ya, Farsça zaten Türkçeden bozma bir dildir. Yani Farsça ne? Farsça 9. yüzyılda Türk saraylarında oluşmuş olan bir dil. Evet. Nereden? Erken Türkçe yani Elamca'dan kalan Türkçe, Parçadan kalan Türkçe, bu Sasaniye döneminde konuşulan eski Türkçe. Sasaniye yazıtları var ortada. Bildiğimiz anlaşılan bir Türkçe yani. Biraz erken Türkçe'de bilen biri için rahat anlaşılabilir. Bu eski Ermeni kaynaklar dedikleri de o dildir ha. Eski Ermenice diye bir dil yok. Evet. Ee, Aynı. İşte Farsça denilen dil o yani erken Türkçe, bizim eski Türkçe yani Karahanlı dönemi Türkçesi diyelim. Karahanlı Türkçesi diyorlar ya o Türkçe. Bir de Arapça, bol Arapça ama yarısı Arapçadır zaten bu Farsça denilen dil. bir de bana biraz politik geliyor. Yani orada Mandarin dili oluşturulması, işte Hindistan ve Pakistan'da Urdu yani Ordu dili Tamamen siyasi, tamamen. Hayır bu yani Farsça Fars. biraz değişik. Farsça biraz değişik çünkü bu biraz daha edebi bir dil haline, edebi bir dil yapmaya çalışıyorlar gibime geliyor. Osmanlı da çok sever Farsça şiir söylemeyi. Bugün gidin İran'da bizim İran Türkleri de çok sever Farsça. Çok hoş gelir çünkü. Yani Fars düşmanıdır adam kendi kafasına göre ama Farsça şiir söylemeyi sever. Bizim Edebiyat, şairlerimiz var İran'da. evet edebiyat, Farsça şiirler yazmışlar. evet, evet, Yani bu bizim edebi dilimiz olmuş aslında. evet. Peki hocam şeyden önce 1600'den önce Çin'de Mandarin diye bir dil yok. Mandarin dili 1600 Mandarin'den ne ortalarından sonra. kullanıyorlardı? Türkçe. Orada efendim Bildiğimiz Türkçe, eski Türkçe. eski Türkçe yani 1600'lerden önce Bin, hanedanlar yani Mandarin Mançu Sarayı'nda oluşuyor bu dil, oluşturuluyor. ya Zaten o, önce yazı diliyle başlar bu yeni bir dil oluşturma. Slavca'da, Germence'de öyle başlamıştır. Önce bir yazı dili oluşturulur. evet. Batı'da kilise dili şeklinde olur bu. Doğu'da da saray dili şeklinde oluyor. Önce bir yazı dili oluşturuyor. Mandarin zaten şey demek, bildiğiniz gibi. Devlet memuru demek yani. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Yani ondan önceki hanedanlıklar döneminde, Mançulardan önce e, Türkçe Türkçe. Ming Hanedanlığı döneminde bile Türkçe konuşulmuştur. Türkçe Benim konuşuldu. şeyimdir yani bu. Savunum, tezimdir. Evet. Çünkü o işaretleri herkes kendine göre. Şimdi bir Çince bir yazıyı alın. Bunu Doğu Türkistanlı arkadaşlar çok daha iyi bilir. Bir Koreli de okur bunu anlar. Eski işaretlerse bir Japon da okur anlar. Ben Hocam İstinye'de Maryland Üniversitesi'nde bir Çin bölümündeki arkadaşım vardı. Korece gazete alıp okuyordu. Orada Koreli de çoktu. Ben diyorum sen Korece biliyor musun? Evet diyordu. Gülüyordu. Ondan sonra anlattı bana. Anlıyorum diyor. Yani ben kendime göre okuyorum anlıyorum bunu diyorum. hocam şeyinizi de açabilir miyiz? Çünkü biraz internetiniz iyileşti gibi geliyor bana. Öyle mi? Hı. Bir görüntüyü de açalım. İsterseniz ben Tamam açayım. şu stop şeyi yapayım. E, Ben mi basayım buradan yoksa? evet siz açıyorsunuz hocam. Ben Tamam. kapatabiliyorum da. Tamam. Açtım. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar, sorularınız var mı? Evet şimdi sorulara gelelim. Aslında Evet, geldik yani bu arada hepsini ben özet hocam geçtim ben. soruları ben arada sordum size. Evet. Yani bugünkü normalde sonunda soruyordum ama sizden ara ara arkadaşlardan gelen soruların Çok hepsini geniş bir konu olduğu için daha yani ben sona bırakmayayım batıdan dedim doğuya çünkü kadar evet. yani karışacaktı. O yüzden anında
Gelen soruları sordum. Başka soru varsa onu alalım. Başka soru var mı arkadaşlar? E, e, Bu konularla ilgili. Semih Sakmar sormuştu, onu unutmuşum. Tatarlar Türk müdür diye soruyor. Tatarlar Türk, Moğollar Türktür. Öyle diyelim. Yani Tatarlar zaten Türk. Zaten hocam Moğol daha önce ama ne yapıyorlar? Tatarları sildiler, yerine Moğol'u koydular. Böylece Tatar tarihi ortadan kalkmış oldu. Şimdi yeni kitabım bu Hazar Kağanlığı'ndan sonra en son kitabım Hazar Kağanlığı. En son kitabım Eylül'de basacağız onu. Arka arkaya gelmesin dedik benim yayıncıyla. Cengiz Han'ın Tatar Kağanlığı. Yani alt başlıkta Tatar adıyla tarihten silinen, Moğol adıyla tarihten silinen Tatarlar. Bu bildiğimiz Tatar Kağanlığı. Ama Tatar diye bir etnos yok. Yani önce onu söylemek gerekir. Tatarlar, Oğuzlar gibi boylar birliği. Bugünkü Moğolistan'daki, o zamanki Tataristan, zaten Orhun yazıtlarında da geçer. 9 Tatar, 30 Tatar diye falan hatırlarsanız. Yani 9 boy bir araya gelmiş Tatar birliği oluşturmuş. Ya da 30 boy bir araya gelmiş Tatar birliği oluşturmuş. Şimdi bu yeni kitabımda o boyları da saydım zaten. Bir sürü boy var. Onlar birleşiyorlar Tatar. Moğol adını da kullanıyorlar ama devlet adı olarak. Moğol ne demek biliyor musunuz? Mungal demek. Bungal demek. Bunal demek. Bunal, bunalmak anlamında değil. O kökten geliyor ama şaşılan demek Mungal. Hayret edilen, şaşılan, beğenilen. Şimdi ben o yazı Turan tarihine girişte vermiştim o yazıtı. Ama yeni basında yeni baskısı çıkacak. Onu çıkarıyorum. Çünkü bu yeni gelecek kitapta onu yeniden okuduk bir arkadaşımla birlikte. Tamamen Türkçe. O Cengiz taşı var ya, dikilen 1221'de sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamamen Türkçe. Bildiğimiz yani eski Uygurca ya da eski Türkçe ya da ne derseniz deyin adına eski Türkçe. Peki hocam, YouTube'dan bir soru var. Ali Yelekli sormuş. Aryanlar kimdir hocam demiş. Aryan diye bir şey yok, uydurma. Uydurma. Aryan diye. Yani bu 19. yüzyılın başında uydurdukları bir şey. Hiçbir etimolojisi yok. Bir Hintçe'ye bağlıyorlar, bir Farsça yok ama Farsça'da da yok, Hintçe'de öyle bir şey yok. Yani bu kendilerine tarihi yazmak için uydurdukları bir etimoloji. Uydurdukları bir etimoloji. Yani ne kadar Hintli ile İngiliz Aryan oluyor da biz niye olmuyoruz? Bizim günahımız ne? Yani ya bu Türk düşmanlığı temelindeki tarih tamamen bu Osmanlı'nın yıkılma döneminde yazıldı. 1900 başlarıdır. 1800 sonları 1900 başlarıdır. Yani Osmanlı topraklarındaki petrolün keşfedilmesinden sonra değerinin ne kadar büyük olduğu anlaşıldıktan sonra İngiltere'de başlayan bir gelenektir. Bu İngiltere'de başladı. Almanlar iyice bunun suyunu çıkardı. Fransızlar ucundan köşesinden yapıştılar. Ötekiler zaten ekleme yapıyor. İskandinavyalıları saymıyorum bile. Onlar yani dış kapının düşmanları. İngiltere'de başlayan bir tarihçilik geleneği. Bir de tamamen Türk düşmanlığı temelinde, yani Türkleri barbar yapmaları bu dönemde başlar. Ama daha önce bunlar hep Turan kökenleriyle övünmüşlerdir mesela. Evet. Sonra birdenbire Türkler barbar oluyor. Tamamen politik, diğer ülkeleri, evet, yani. Toplumları... Yani dönemin koşullarına göre yazılan tarih. Yani biz Aryan ırkındanız, biz üstün ırktanız. Diğerleri bir şey ırktan. Irk diye bir şey yok zaten. Yani insan ırkı var. Irk nedir ki? Önce bir de bizim Türkçülerde böyle bir ırkçılıkla başlamış. O da biraz komik. Yani ırkım var olsun, ırkım sağ olsun.
Türk ırkı, Türk ırkı nasıl yok? Yok kardeşim, ne Türk ırkı var, ne İngiliz ırkı var, ne Arap ırkı var. Irk denilen bir şey, ırk kelimesi zaten Arapça. Etnos dersen var. Ha, Türk etnosu var, İngiliz etnosu var. Bugün Arap etnosu var. Yani size göre İngiliz, siz Fransız diyorsunuz ki etnosları var. şey Irk olarak biyolojik bir kavram, hayvanlara özgüdür. Türk insanlara özgü bir şey değil ırk. Yani biyolojik bir yani kavramdır. Etnos kullanılır onun yerine. Ya da halk diyelim yani. aktif diyorsunuz. Alınmasınlar bu Türkçe arkadaşlar da. Irk yok kardeşim, yok. Onu, onu söyleyelim ya. Yani siz Ha, diyorsunuz diyecekler ki ki Atatürk de Türk ırkı demiş. Doğru, o zaman etnos yerine ırk kelimesi kullanılmış genellikle. Ama bugün ırk başka bir anlamda artık kullanılıyor. Yani yani şunu açıkçası sizin de hemfikiriz, biz de hemfikiriz. Yani e, bir toplumu Hitler gibi işte kafatasına yok evet, efendim DNA'sına, şusuna, busuna diye ayırmak genle doğru bile değil. açıklayamazsınız. Yani etnosları, ırkları genle bile açıklayamazsınız. Tabii. Türklerde birçok gen var. R geni var, J geni var, K geni var, G geni var, O geni var, N geni var. Yani herkes bir gen taşır. Bir babadan gelen bir gen taşır. Yani bir insan babadan gelen iki tane gen taşımaz. O zaman iki üç tane babasının olması gerekir. Babadan ya R genini almışsınız ya K genini almışsınızdır falan yani. Ya bu genlerle açıklanmaz. Bu kültüreldir. Etnos kültüreldir. Ya hay senin genin R değil de Türk değilsin diyemezsin. Türk adam J geni Tabii. taşıyor ama Türktür yani. Yani Bu sakat şimdi sakat şeyler bunlar. Yani genlere ben, girmemek gerekir. Genlerle açıklanamaz hiçbir şey. ben yıllar önce bir Mısırlıyla tanışmıştım. Türkçe konuşuyor genç bir arkadaşımızdı. Ben baktım kıvırcık saçlı, uzun boylu, iri yarı, Evet. tam bir şey. Yani o oralardan Beyaz birisi. yakalı gibi. Aha. Türkçe konuşuyor. Anneannesinden öğrenmiş. Dedi abi ben Türk'üm dedi. Ya. Türk'üm dedi. Anneannemden öğrendim. Tipine bakıyorsunuz adamda yani genç de bir 25 yaşlarında birisiydi. Genç de bana anneannem öğretti dedi. Türkçeyi anneannesinden öğrenmiş ve ben Türk konuşuyorum dedi. Türk'üm dedi. Ne diyeceksin? Yok sen Türk değil mi diyeceksin? Yani, Diyemezsin. Çünkü adam Türkçe konuşuyor. Ha, bizim gibi böyle akıcı bir dille konuşmuyor. Ama Türkçe konuşmasa gerçekten bile kendini Türk hissediyorsa yine yani Türktür. Türk hissediyor. Amerika'da ben rastladım bir tane Latin Yani ben Amerikalıya. Türk'üm diyor yani. Ne Bildiğiniz diyeceksin? Latin Amerikalıların tiplerini bilir misiniz? Böyle Evet, geniş, küp gibi, hafif evet, çekik gözlü tipik bu Meksikalı tipleri olur ya, Güney Amerikalı. evet. Güneyden bir yerden, Bolivya'dan mıydı? Nereden? Oralardan bir yerden. Ama İngilizce konuşuyor, Türkçe bilmiyor. Ben Türk'üm dedi. Ben de güldüm. Gerçekten Türk'üm dedi. Benim dedem dedi Türk. Türkiye'den gelmiş dedi. Burada evlenmiş. İşte Güney Amerika'da. Evet. Evlenmiş. Kadınla evleniyor. Güney Amerikalı bir kadınla evleniyor. Ondan bir çocuk oluyor. Bunun babası. O da bir Latin Amerikalı kadınla evleniyor. Ondan da bu olmuş. Türkçe bilmiyor. Tip desen hiç Türk'e benzemiyor. Ama ben Türk'üm diyor adam. Yok değil mi diyeceğim şimdi ben ona. Evet. Yani bu Evet. olay şey. Bir, kültürel. İki, kendini nasıl ilgiletiyor olay. Tabii şimdi yani bir de işin garip bir tarafı var. Türk vatandaşı olup da ben Türk'üm demeyen de var. Şimdi o adama Ya. da Türk Ya. diyemezsin. Öbür Ha, o adama an. da öbür adama Ha, da gitsin başka bir şey olsun canım. yani ama Diyecek bir şey yok. şu var yani ben Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Ha, Evet, diyorsa tamam evet. yani biz kimseyi de zorla Türk yapmak zorunda da değiliz. Yani herkes Türk Evet. olmak da zorunda değil. Kim ben Türk'üm Yani diyorsa Türk Kürt odur. olan arkadaşlara da buradan söyleyeyim. Kürtler de bir Turan halkıdır. Farslar da bir Turan halkıdır. Evet, Ermeniler de bir Turan halkıdır. evet. Kökenlerine inerseniz Turan halklarıdır bunlar hep. Aynı Yani zaten batıda İngiltere'den, İskandinavya'dan, doğuda Kore'ye, Japonya'ya kadar Turan halklarıdır bunlar. Ha, güneyde Turan halkı olmayan halklar var. Semitik halklar, Araplar. evet, İbrani dedikleri Yahudilerin %90'ı Turan halklarıdır, bizim Hazarların torunları. evet. Ee, ama Turan halkı olmayan halklar da var. Çin'in güneyindekiler, Evet, Uzak tabii. Doğu'dakiler. Yani bunlar da insan değil. Bunlar ayrılık da değil. Ama tek bir ırk, insan ırkı bunlar. Yani burada Turan halkları derken Turancılık yapmak
istemem kesinlikle. Çünkü Turancılık da Türkçülük olarak anlaşılıyor. Türkçülüğün de ne olduğu konusunda hemfikir değiller zaten. Türkçülük nedir? İşte Türklerin birliği mi? Öyleyse öyle, tamam. Bu Ama sen hocam, hı, Macarları, Finleri alırsan o zaman İngilizleri de alırsın, Fransızları da alman lazım. Yani onlar da yani Turan halkları. Mümkün değil bu öyle bir Turan. bu siyasi bir şey hocam. Yani bizim Yani konumuzun dışında tarihi siyasete bulaştırmamak gerekiyor. bulaştırmamak lazım. Çünkü Turancılıkla Turan tarihi farklı bir şey. Çünkü Evet, dediğiniz gibi bugün Turan dediğiniz zaman birçok millet işin içine giriyor. evet. Turancılık farklı bir şey. O Türkçülük farklı bir şey. Ama tabii tarihi gerçeklerle pek uyuşmuyor. O da zaten siyaseten Osmanlı'nın son döneminde çıkarılmış. Biz nasıl kotarırız e, bir düşüncesiyle e, öyle Biz bir nasıl ideoloji petrolleri ele olmuş. getiririz? Ya, Evet. E, tamam, bununla evet. ilgili. Evet arkadaşlar, konuyla ilgili sorularınız varsa hazır hocamızı yakalamışken ve internet bağlantısı da düzelmişken soralım. Yoksa teşekkür edeceğim. Başka soru yoksa. Neden Mughal? Okuyorum soruyu. Babür İmparatorluğu neden Mughal, Mughal deniyor. Mughal Evet. deniyor? Mungal'dan geliyor. Yani anlattığım gibi etimoloji. Mungal şaşılan demek. Edilen demek. Hayret edilen demek. Onlar da o adı kullanmış. Babür Timur'un soyundan. Timur da e, Tatardır aslında. Yani asıl adı da Temir Küregen'dir yani. Küregen gömen demek. Babür üzerinde. Temir Küregen'in torunlarındandır Babur. Babur. Kahraman demek. Yani Babür Mungal demiş. Mungal, Moğol, Mongol. Batıya Mongol olarak geçmiş. Mungal'dır asıl doğrusu. Ya o devletin adı ama kendileri Tatar. Kendilerine Tatar. Şeyden zaten tarihi Güzde-i Nusretname'de yazar. Bu şeyde de öyledir. Cami-ül Tevarih'te de öyledir. Bu eskiden bunlara Tatardır. Bunlar şimdi bunlara son yıllarda 1500'lerde yazılmış bu tevarihi Güzide. Bunlar aslında Türk, bu Moğol dedikleri aslında Türktürler, Tatardırlar diyor. Bunu yazan da kendisi Tatar ya da Bungar. Türk yani onlar, Türk boyları. evet, bir de Tamamen hocam devlet adından gelen bir şey. Turan kelimesinin anlamını soralım. Osmanlı, buyurun. Turan kelimesinin etimolojisi. İlk Turan sözünü ilk kez etmişlerde görüyoruz. Devlet, egemenlik, bağımsızlık gibi anlamlara gelir Turan ama çürümek köken türümektir. Türk de bu kökenden gelir. Daha sonra ne hikmetse İran'da bu işte o sarayda Fars dili yaratılırken bu İran Turan olayı geçiyor. İran denilen bölge, bugünkü İran, Turan denilen bölge Orta Asya oluyor. İran da Türkçe bir sözdür. İran Sümerce iri uru sözünden gelir. İrin urun sözünden gelir. Yani orun demek, yerleşilen yer demek. İran yerleşilen yer demek. Eski Türkçe bir sözdür. Orada da hep yani partlar yaşamış. Ondan önce Elamlar yaşamış. Daha sonra kuzeyden Sakların kolu partlar gelmiş. O da öyle, o da Turan. Evet, Venüs dedikleri. Ona da Turan demişler. Evet, O Turan diye anlama da bir geliyor. Ona da aynı adı Turan kullanıyor. diye bir tanrı var, evet. Doğru. Etrükslerden. Afrodit. Ya. Bir de YouTube'dan ama o Roma tanrılarının kökeni falan bayağı bir karışık ona. Şimdi Bu hocam mitolojiye girmeyelim. Ben sevmiyorum mitolojiyi. evet, Mitolojiyi seven arkadaşlar olabilir ama mitoloji tarih değil. Genellikle de mitolojiyi tarih sanıyor birçok insan. Değil. Mitoloji apayrı bir olay. ama Mitoloji destan. destan Destanda her şey var. Olay. çoğu şeyler de bu işte şeyden geçmiş. Zaten Grek şimdi kısaca ben bir değineyim. Grek mitolojisinde Greklere ait hiçbir şey yok. Bütün tanrılar, hikayeler diğer Oktay Bey, toplumlardan alınmış. Grek diye bir şey yok zaten.
Evet. Grek diye bir şey yok. Grek, krik demek Etrusça. Etrusçadan geliyor. Üzgün demek. Evet. Avrupalılar Grek diyorlar Yunanlılara. Yunanlılar kendilerine ne diyor? Romey diyor. Romey, Romalı yani. Konuştukları dile de Romeyka diyorlar. Sonra bir Alman çıkıyor. 1850'de bir kitap yazıyor. Ee, ondan sonra da siz bundan sonra diyorlar Romeylere diyorlar siz bundan sonra kendinize Romey demeyeceksiniz, Helen diyeceksiniz diyorlar. Onlar da kendilerini kuzu kuzu kabul ediyorlar. Nasıl Alman prensini kendilerine kral yaptıkları gibi yani zavallı bir halk Yunanlılar. Yunanlılar da bize karşı kışkırtan, savaştıran yine batılı Tabii emperyalistler. tabii yani Neden? Sebep hep petrol. Petrol de şeyler. bitiyor bakalım ne çıkacak şimdi. Evet. Bakalım tarihi Burada nasıl çekilir. konuyla alakalısı yok ama YouTube'dan bir savaş sormuş. YouTube izleyicilerimiz de bayağı bugün faaller, yani bayağı bir tartışıyorlar onlarda. Türkçe en eski dil midir diye bir soru sormuş. Ee, en eski dillerden biridir. Yani Afrika'da konuşulan Bantu dili de en eski dildir. Ee, Dravidlerin konuştuğu dil de en eski dildir. Ne diyeyim başka? Uzak Doğu'da ya da Avustralya yerlilerinin konuştuğu dil de en eski dildir. Yani en eski bu dillerden herhangi biri en eski dil diye yok. Yani diller Türkçeden türemedi bütün dünya dilleri. Türkçe ayrı bir yerde türedi. Şeyler ayrı bir yerde türedi. Başka diller ayrı bir yerde türedi. Ama bugünkü Avrupa'daki tüm dillerin kökeni Türkçedir. İstisnasız. Yani Roma dili, Etüş dili de Türkçeden. Yani ona ne kadar Türkçe diyelim o doğru mu bilmiyorum. Çünkü Traklarla başladı Türk adı. Daha sonra da Türk de kendilerine taktıkları bir ad. Ama batıdakiler Etüşler kendilerine Türk dememiş mesela. Belki de demişlerdir bilmiyoruz. Bir ara dediler kayboldu. Evet, burada ben Genellikle boy adlarını kullanmışlar. Boy adları ondan sonra onların etnik adı olmuş yani. Franklar, Buranglar. Buranglar olmuş Burang boyu. Korkutan boyu. Burkund boyu. Korkutan, o da korkutmak demek. zaten Burgundlar. bir eski Fransız bir tarihçi de kendilerinin Troy'dan geldiğini, Truvalılardan geldiğini Fazla söylüyor. uzatmış. Fazla derine inmiş. O Derindeymiş. inmesine daha yakın bir dönemde aslında değişmişler. Şimdi Savaş'ın sorusuna ben şöyle cevap vereyim. Biz Semih Güner hocamızla bir iki tane program yaptık. Birisi kendisiyle baş başa. Bir de diğer 4 ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptık. Şimdi onlarla konuşmamızda Sibirya'da Türkçenin izlenme 24 bin yıl önce 19 bin yıl önce milattan önce 17 binlerde rastladıklarını söylediler. Yazıt mı bulmuşlar? Yani o buluntular var. O zaten biz o buluntulardan konuştuk. Onlar Sizlerle tamam anlıyorum buluntulara göre ya arkeolojik buluntulara göre. Tabii ki yani en eski ben de Turan o zaman halkının şunu yaşadığı bölge. evet, ben de o zaman Semih hocama şunu sormuştum. Demiştim ki hocam biz Türkçe'nin yaşayan en eski dil olduğunu, yani 19 bin yaşında olduğuna göre söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz dedi. Yani bu anlamda Türkçe şöyle söyleyeyim, buluntulara göre 19 bin yıllık bir dil. Ama şimdi Sümerce de eski bir Türk dili. Evet. Yani Alın bugün dilde bir tek kelimeyi anlamazsınız. Bir tek kelimeyi anlamazsınız. şimdi Muş şöyle olmuş yüz. evet. Yani kag olmuş ağız. Anlayabilir misiniz şimdi kagın ne olduğunu? Anlayamazsınız. Ngal olmuş Şimdi el. Yani evet. Ama mümkün şimdi değil. şunu Ona ne anlatmaya kadar çalışıyorum. Türkçe diyeceğiz? Yani, Yani Türkçe diyebilir miyiz? Ona İtalyanca da diyebiliriz. En eski İtalyanca da diyebiliriz. En eski Yunanca da diyebiliriz. Ya da en o eski zaman İngilizce de sizin diyebiliriz. hipotezinize göre diyorsunuz ki siz o Semih Hoca'nın bulduğu bu dillerin kökenidir. Evet yani. Yes. Bu ne diyelim kök dildir. Kök. Ama Kök ona dildir. Türkçe diyebilir miyiz? Yani ben diyemem. Yani bugünkü Belki Türkçe dil bilimci diyemeyiz. olarak diyelim. Ama Ama bir ama tarihçi rahat der belki, bir arkeolog rahat der belki ama ben o dille Türkçe diyemem. Çünkü Türk kelimesi çok geç dönemde kullanılmaya başlıyor.
Traklarla birlikte ya da o zaman Kurilerle ona birlikte. ön Türk, ön Ön Türkçeden sözünü ben beğenmiyorum. Ben kaldırdım. Bir ara ben de kullandım onu. işte Erken ben demeyi de daha uygun buluyorum. Ama erken onun nedenini biliyorsunuz. o zaman bayağı erken olacak hocam. 25 bin, Erken 24 Türkçe bin. terimini kullanmayı ben En erken daha çok yıl olacak. yeğliyorum. Ama erken Türkçeyi de Elamca için kullanabilirim. Sümerce için Evet. kullanabilirim. Yani yazıya geçmiş olan diller için konuş. Çünkü Türkçe dili o zaman görüyoruz. Yazılmamış bir dili nasıl bileceğiz? Bilmiyoruz ki ne olduğunu. Yani bir dilci Evet. için bu çok önemli. Kayıt lazım, kanıt lazım. Ama bir arkeolog daha rahat Ama davranır. Çünkü o çıkardığı kalıta göre bir okuma yapmaya çalışır. Karar vermeye çalışır. Yani okuma derken yazıcı okuma değil. Bir varsayımda bulunmaya çalışır. Ama bir dil bilimci daha çok geriye gidemez. Ha şöyle 19 bin yıl önceden de belki Orta Asya'daki o Homo altaensis var. Değil mi? Denisova dedikleri, Denisova mağarasında bulunan kalıntılar. Çok gelişmiş bir uygarlık. 140 bin yıllık geçmişi var. 70 bin yıl öncesinden, 100 bin yıl öncesinden kalan eserler var ki bugün bile nasıl yapıldığına şaşıyorlar. Bunlar bizim atalarımız. Ama aynı dili mi konuşuyorduk? Onlar kök dil konuşuyordu ama biz anlamayız bugün. O dili, anlamak, Sümerce'yi bile anlamıyoruz. 5000 yıllık anlamak dili, mümkün Türk değil. dili. Onu Mümkün değil. yani Yani ne kadar çünkü Türkçe. ayrışma var ama Yani çok bu siyasileşmemek gerekiyor bu konuda. Yani en eski dil Türkçe, biz Türkler çok eskiyiz. Dünya bizden uygarlığı öğrendi. Yok böyle bir şey. Yani Afrika'da da adam uygarlık kurmuş kendine göre. Bir anladım kısmı hocam. kuramamış, ormanlarda kalmış. Mızrakla dolaşmış ama yapılar kuranlar da var mesela. Evet. Evet. Yani Bir soru var hocam. Güneş dil kuramı doğrulanır mı diyor. doğrulanmaz. Güneş dil kuramını ortaya atan adam zaten bir Sırp. Türkçe'de biliyordu muhtemelen. Evet. Onun dediğine o biraz daha bilimsel gelmiş. Zaten yayınlanmamış bir kitabı var. Ama Güneş dil kuramını sonra kuram haline getiren başka bir kişi. Yani ona göre bütün dünya dilleri Türkçeden doğmuş. Yok böyle bir şey kardeşim. Bütün dünya dilleri Türkçeden doğmadı. Afrika'daki diller Türkçeden doğmadı. Endonezya dili Türkçeden doğmadı. Filipin dili Türkçeden doğmadı. Avustralya'da yerlilerin konuştuğu dil Türkçeden doğmadı. Yok böyle bir şey. Bu siyasileştirmedir bilimi. Yani güneş değil fostur, fos. Başka hiçbir şey değil. Zaten Evet, Atatürk de bir süre sonra vazgeçiyor bu işten. Hep Atatürk'e siz, yüklerler ya. e, Aslında bu teoriyi kuran Atatürk değil. Neydi o adamın adı? Unuttum. Of, biz şu anda hatırlayanlar aklıma. yazsın arkadaşlar. Hatırlayanlar yazabilir. Evet. Siz diyorsunuz ki hocam güneş dil teoremi doğru değildir ama Avrupalıların dilinin kökeni Türkçe ile aynıdır. Tabii ki. Aynı kökten geliyor bilgilerimiz. Aynı İtalyanca kökten yani. geliyor. Evet. Ya Onlar Latince'ye Latince. bakın görürsünüz. Bu Evet, Avrupa dillerinin, Germen dillerinin, Slav dillerinin kökenine bakın bir Latince'ye iner, bir de bizim Türkçe'ye iner. Latince, Türkçe zaten aynı kökten evrilmediler. Yani bugünkü eski Türkçeden söz ediyorum. Eski Türkçe o dönemin Latincesi diyelim. Latince diye bir dil de yok zaten. Romaca diye bir dil var. Yani erken Türkçeden evrilen bir dil Romaca. Yunanca evet. da öyle. Yunanca'dan bir YouTube'dan örnek vereyim. Aleppo diyorlar. Alego diyorlar değil mi? Alego. Yılkı. Benzerlik Alego yılkı. hı, Biz de yaban atına yılkı diyoruz değil mi? Aynı kök. evet, evet. Çok benzer sözcükler var hocam. Yani ben çok bayağı yani bir de Arkadaşlar şeyler da çok büyük benzerlikler var. Gidin İtalya'dan Yunanistan'a kadar bizim çift telli oynarlar. Doğu Türkistan'da da çift telli oynarlar. İtalya'da da oynuyorlar düğünlerde. Yani şeyi size böyle çok büyük bir değişim yok. Diller biraz farklılaşmış. danslar, giysiler, yemekler, Evet, evet. ondan Yani, sonra müzik, evet, duygular, duygular da aynı. Yani evet. Yunanlara da bakınca yani genetik açıdan da Kuzeydekilerin bizim biraz duyguları değişmiş, soğuklaşmışlar. kimin? Ha, İskandinavya'dakiler. onlarınki Ama farklılaşmış. Ruslar öyle soğumamış. Ruslara Ruslar, bakarsanız çok evet, siz daha iyi tanırsınız Antalya'da. Ruslar, Türklerden hiçbir şeyler, farkı yok. Slavlar, Hele içki içince. O Slavlar, Balkan Slavları Yunanlar. ayrı zaten onların bizden hiçbir farkı yok. Evet. Şimdi hocam bir yorum var şeyden YouTube'dan Sölgen Taş.
biliyorsunuz Aytaş mağarasındaki buluntulardan olduğu söyleniliyor. Evet, var orada. Aytaş. Bu konuda konuşmak ister misiniz? Anlayamadım ne? Aytaş, Sölgentaş mağarasından. O konuda hiçbir bilgim yok. Bilginiz yok. Tamam. Ben incelemedim. Biliyorum da incelemedim. İlgilenemediniz. Tamam hocam. Hı. Orada bayağı resimler falan var. Ama resimlerle çok yere varılmaz. O resimleri Amerika'da da var o resimler. Arabistan'da da bulmuşlar. Çok Demek ki bir kol oraya da gitmiş. Yani daha boylar çok gitmiş olabilir. bu Başkurtistan'da yanlış hatırlamıyorsam bu mağaralar. Aytaş'ta Eski yerleşim yerleri zaten. Aytaş'ta Denisova'nın o bulunduğu yanlış, belki yorgunum, yanlış hatırlıyor olabilirim. O kız çocuğunun parmağından alınan Evet, Denisova mağarası. Denisova. Orada bir diş daha buldular. Yani şimdiye kadar toplam 3 tane kemik parçası buldular. Bir tanesi diş olmak. Daha yeni bulmuşlar bir tane daha. Daha da bulacaklar galiba. Çok şey çıkacak oradan. Böyle meşhur Cro-Magnon vardı ya. Cro-Magnon sonra kayboldu. Evet. Şimdi onu Denisova yapacaklar muhtemelen. Evet, bakalım bir de tabii nasıl olacak bundan sonra. Bakalım bizim Avrupalı ırkçılar köklerini bu sefer nerede arayacaklar? Bir de onu görelim. Evet, bir de bizim biz işin içinde ne kadar olacağız? Yani bizimkiler. Yok, başlamış zaten, bu Putin'in danışmanı var ya, adını Doğu Perinçek'le arası. Dugin. belki Dugin. Alexander Dugin. Alexander Dugin, evet. Dugin bir açıklama yapmış. Asıl Turan biz istiyor. Hint Avrupalılar asıl Turan. Doğru söylüyor. Sonradan Turanların yanına geldi dedi. Sonradan Turanlaştı diyor. Tam Turanlaşamadılar. Onlar diyor göçebeydi ama asıl Turan biz Hint Avrupalılar. Çok uyanıklar. Uyanıklar, biz de katılalım diyor. Bir yerde yani bizi dıştalıyor Dugin Bey. haksız da sayılmaz yani, şimdi adamlar. Doğru, Araplaştığımız için o da haklı. Baktı bunlardan bir şey olmayacak. Bunlar gittikçe Araplaşıyor. Yani, bize neydi, bunları çıkaralım yine gözden. Yani hocam şimdi yanlış hatırlamıyorsam Dostoyevski'nin de kökeni Tatar mesela. Çok ilginç insanların. Ya hepsi Durgan demek yani. Yani bir sürü insanın böyle. Bakın, birçoğu da Tatarlar zamanında Tatar Kağanlığı, Moğol Kağanlığı yıkıldıktan sonra bir de bir kısmı, Tatarların bir kısmı önce dinlerini değiştiriyorlar tabii. Evet. Soyadlarına bakın. Hep yani yok Sibirski, yok Dostoyevski, Turgan. Evet. Haklı adamlar. Ben Turan'a yani. Onlar da girsin ben. Haklı yani. Dugin Başı'dan haklı. Biz Araplar. Haklı. Aslında bizden Çinliler de girsin. Çinliler girecek. Kuzey Çinliler de girir. Uyanırsa, millet uyanırsa bu Çin'e bir sürü etnos. Yani gerçek düşmanı Mançular olduğunu şu anda. Mançu halkının tamamını da yapmıyorum. Mançulara bir düşmanlığım yok. O Mançuları, yani iktidarı elde tutan Mançular. Onlar da çok küçük bir azınlık. Partiyi, ÇKP'yi elinde tutanlar bunlar. Onların içinde mutlaka Tapkaç sorunu da vardır. Kıtay sorunu da vardır eminim. Yani bunlar devletçilik yapıyorlar orada. Herkese anlaştırma olmaz yani. Çökecek. Çin'in çökmesi gerekiyor yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederim size. Ben de hepinize teşekkür ederim. Başlangıçta sıkıntıyla başladık, ses bağlantı sorunuyla, ama güzel devam etti, bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar dilerim. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Bugün YouTube'da da büyük bir katkı vardı, sağ olsunlar, tartışmalar vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. YouTube kanalımız da bayağı iyi gidiyor. Daha çok izleyici orada da toplanıyor. Herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Ergun Okan Savran Hoca ile birlikte olacağız. Türklerde, İslamiyet öncesi tabii, Türklerde hukuk ve devlet konusunu, bugünlerde en çok ihtiyacımız olan hukuk, devlet konusunu işleyeceğiz. Eski Türklerde, yani İslamiyet'ten önceki bizim Türklerde devlet nasılmış, hukuk neymiş,
onu konuşacağız Sayın Hocamızla. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hocam size de tekrar teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.